Parmak izini bas. Bu gece generalin konağından ayrıl. General. Geçmişte olan her şey artık geçti. Yeniden başlayalım, olur mu? Yeniden başlayalım. Seni kaosun ortasında kurtardım. Sen ise göz açıp kapayıncaya kadar babamı öldürdün. Bunu bilebilseydim. O zaman seni bir kılıç darbesiyle öldürmeliydim. Ben değildim, yapmadım. Bu boşanma belgesi. Basacak mısın, basmayacak mısın? Peki. Madem öyle. Bu senin kendi kararın. Senin istediğin olsun. General, size doğum kontrol çayı getirmemi emretti. Hemen içiverin. Bayan Liu. Artık Bayan Liu diyemezsiniz. Gelecek ay general döndüğünde, hanımefendimiz buraya gelin olarak gelecek. Bundan sonra generalin konağının hanımı, bizim hanımefendimiz olacak. Olmaz. Liang bana böyle yapmaz. Tanıdın mı? Bu, geçen ay Ruliang için yaptığın elbise. Ruliang'ın kendi elleriyle parçaladığı. Hala kendini yüce bir prenses mi sanıyorsun? Sadece eski hanedanın bir kalıntısısın. Ruliang'ı benden kapmaya nasıl cüret edersin? Kendin mi gidersin, yoksa ben mi kovarım? Gitmiyorum. Liang'ın dönmesini bekleyeceğim. Ona bizzat soracağım. O zaman muhtemelen bu şansın olmayacak. Viangshan. Onu tutun. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Ne yapıyorsun? Yüzünü çizip mahvedeceğim. Liu. Sonra da dışarı atacağım. Bırak beni. Lin Ruliang. Avian nerede? Avian artık senin karın. Neden kayboldu? General, işler kötü gidiyor. Bayan Liu'nun mesajına göre, Prenses General'in karıyı almasını kabul edememiş. Evden kaçmış, nerede olduğu bilinmiyor. Vay be, sen Lin Ruliang. Bey Su. Shenxiang kayıp mı? Bu benim general konağımın meselesi. Senin endişelenmene gerek yok. Sen aramazsan, ben ararım. Avian'a bir şey olursa, senden asla öcümü almam. Atı hazırlayın, benimle birlikte prensesi aramaya çıkıyoruz. Birazdan seni yukarı çekeceğiz. Oyuncular kamera açısını test edecek. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi, kalk. Tamam, hadi, hazır. Hadi, hazır olun, pozu alın. Hazır, başla. Genç kadın, sonunda uyandın.
Şu an hangi sahneyi çekiyoruz? Ne çekmek? Genç kadın, dışarıdaki karda bayılmıştın. Bey Su seni kurtardı. Genç kadın. Yaraların çok ağır mı? Hafızanı mı kaybettin? Yani. Zamanda mı yolculuk yaptım? Genç kadın. Ne arıyorsun? Genç kadın. Ayna. Genç kadın. Üzülme. Görünüşe göre. Yüzümün bozulduğu da gerçek. Peki bu karnımdaki hamilelik? Genç kadın. Nasıl bildin? Hamile olduğunu. 2 aylık hamile olduğunu. Vay canına. Sadece zamanda yolculuk yapmakla kalmadım. Yüzü bozulmuş. Ve çocuk sahibi bir kadının bedenine geldim. Şensiyan ah. Ne şanssızlık bu. Avian. Öğretmen Su. Güzel yaz. Öğretmen Su. Bu hangi şifalı bitki? Bu ot. Bu, işte şifalı bitki. Evet, oldu. Öğretmen Su. Ben sana şimdi, Lin Ruliang eski duygulara değer verecek. Ama onun seni bu kadar kötü davranacağını düşünmezdim. Bunu duyduğuma göre. Bu aşk delisi gerçekten cezalandırılacakmış. Aşk delisi. Aşk delisi ne demek? Sorun değil, doğru. Ne kadar süre baygın kaldım? 1 ay kadar oldu sanırım. 3. O zaman bugün. Winruliang'ın. Kariye alma günü değil mi? Avian. Çok üzülme. En kötü ihtimalle bu generalin konağına. Gitmeyiz artık. Olmaz olmaz olmaz. O zaten yeterince. Kötü muamele gördü. Neyse, ben bir süre geri dönemeyeceğim. Yoksa bu. General eşi kimliğini kullanarak. Onun intikamını alayım. O, Avian. Ne diyorsun sen? O kim? O da önemli değil ama bugün. Eğer orada olmasam o 2 köpek gibi insana fırsat vermiş olmaz mıyım? Hadi gidelim go go go. Gidelim gidelim. General, vakit geç oldu. Bayan Liu konakta bekliyor. Belki general önce dönüp evliliği tamamlarsınız. Prenses bulunmadan nasıl rahatça dönebilirim? Prensesin izini bize bırakın. O Shangshu'nun oğlu. Zaten Bayan Liu'yu karıya olarak almak istiyordu. Şimdi. Resmi dairenin kapısında bekliyor. Lütfen general hemen dönüp evlensin. Yoksa daha geç olursa. Bayan Liu'yu koruyamayabiliriz. Bir haber olur olmaz hemen bildirin. Saat kaç oldu? General nerede? General döndü. Orlu saat geldi. Gökyüzüne ve yere saygı. Ata ve anneye saygı. Karı koca birbirine saygı. General Win bugün karıyı alıyor. Neden kimse haber vermedi? Ben bu general eşine. General Win bugün karıyı alıyor.
Neden kimse haber vermedi ben bu general eşine? Shenxian. Sen misin? Yüzün. Bu tam olarak neyin nesi? General, hala bunun ne olduğunu umursayacak mısınız? Ben bu Liu denen aşağılık kadın tarafından yüzüm çizilip evden kovulduğunda. Neredeydin sen? Dışarıda ölmediğim için. Çok hayal kırıklığına uğradın, değil mi? Doğru, evlendikten 2 ay bile geçmeden yeni bir karıyı aldın. Ben kapı dışarı edildim, yüzüm de mahvoldu. Sizler ise burada aşıklar sonunda kavuştu. Bin Ruliang, sen gerçekten insanlıktan nasibini almamışsın. Olaylar senin düşündüğün gibi değil. General, hepsi benim hatam. Generalin bana olan sevgisine güvenmemeliydim. Prensesin hislerini hiçe saymamalıydım. Prensesin neden böyle söylediğini bilmesem de. Ama artık prenses geri döndü. Bundan sonra hepimiz yine bir aileyiz. Ne güzel bir çift adi insan. Bin Ruliang, eskiden gerçekten kör müymüşüm? Boş yere tüm kalbimi verdim. Sen de onu tekrar tekrar çiğnedin. Kalbinde bana karşı çoktan nefret vardı. Öyleyse neden general konağının itibarını sürdürmeye devam edeyim ki? Bin Ruliang, bugün bana mutlaka bir açıklama yapacaksın. Eğer prenses bu öfkesini atabilirse, tüm hatalar Ben Mei Wu'nun hatasıdır. Mei Wu, prensese bu fincan çayı sunuyor. Bundan sonra kız kardeş gibi olalım. Eski ve yeni düşmanlıklar silinsin. Ablacığım, ne dersin? Peki. Madem kız kardeşim böyle diyor. Eğer kabul etmezsem. Çok dar görüşlü görünürüm. Shen Yin. Sen tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun? Bana Prenses Wing Win diye hitap et. Ne oldu? Bana sunduğu çayı mutlaka içmek zorunda mıyım? Bin Ruliang, iyi dinle. O bana yaptıklarını asla unutmayacağım. Ve asla bir aile olamayacağız. Sen tam olarak ne istiyorsun? Beni iyi dinle. Ben imparatorun verdiği fermanla usulüne uygun şekilde evlendiğin eşinim. Beğenip beğenmemen önemli değil. Kimsenin umurunda da değil. Ama o, eğer bir gün bile kendini tutmayıp bana kötülük etmeye devam ederse, ben de dişe diş, göze göz misilleme yaparım. Bu evin hanımefendisi, söz dinlemeyen cariyeyi terbiye eder. Böyle küçük bir şey. Generalin izninden geçmesi mi gerekiyor? Prenses neden beni bu kadar aşağılamak zorunda? Evet, seni aşağılamak istiyorum. Dayanamıyor musun? Dayanamıyorsan öl o zaman. Benimle odaya gel. Lin Ruliang. Lin en azından bir prenses. Sen böyle haddini aşabilir misin? Bay Su. Benim aile işlerime mi karışacaksın? Avia'nın evi yok, yüzü de yaralanmış. Neredeyse dışarıda açlıktan ölüyordu. General onu ihmal etmeseydi. Onun nerede olduğunu bilmez miydin? Üstelik. Wayne. Şimdi hamile. Söyledikleri doğru mu? Doğru mu yanlış mı? Ne fark eder ki? Bugünden itibaren bu çocuğun annesi var ama babası yok. Seninle de hiçbir ilgisi yok. Mei Wu. Ne garip, bu konakta beni önemseyen biri var. Ablacığım, Gündüz bayılmamış mıydın? Nasıl geceleyin? Benimle uğraşacak gücün var. prenses ne demek istiyor? Prenses hamile olduğuna göre kız kardeşi olarak. Elbette iyi bakacağım. Bu, generalin prenses için hazırlattığı tonik. Generalin bu iyi niyetini prenses kabul etmelidir. Onun iyi niyeti mi? Görünüşe göre onun çocuğuna hamile olsam da bana hiç acımayacak. Böyle bir şeyi kız kardeşime yaptırmak zorunda mıydı? General zaten seninle evlenmek istemiyordu. Bu ilacı göndermek, yapabileceği en büyük taviz. Prensesin biraz akıllı olmasını tavsiye ederim. Hayatta kalmak yeterince iyi. Generalin konakında fırtına koparmaya çalışmayı hayal etme.
Evet, haklısın. Madem böyle büyük bir iyilik gördüm, nasıl olur da bunu tek başıma yaşarım? Bırak onu. Win Ruliang, sen de insanlara acıyabiliyormuşsun. O zaman ona acıyorsun da. Neden kendi öz evladına acımıyorsun? Derler ki kaplan yavrusunu yemez. Sen ise tam bir taş yüreklisin. Bu ne saçmalıyor? Evet. Tüm generalin konağında sadece ben deli gibi davranıyorum. Belki de ben ölmeyi hak ediyorum. Ama çocuk masum. Sen bana düşük yaptıran ilacı tonik diye içirdin. Şimdi de gelip bana hesap soruyorsun. General, ben sadece prensese tonik getirdim. Ama prenses düşük yaptıran ilaç olduğunu iddia ediyor. Meiko böyle bir şey yapar mı? Lütfen adaletini göster, General. Ne kadar iyi oyunculuk. Her gün böyle oynamaktan yorulmuyor musunuz? Bugün sözümü buraya bırakıyorum. Virulyan, sen bu çocuğu doğurmak istemiyorsun. Ama ben doğuracağım. Eğer gelecekte bu çocuğa bir daha dokunmaya kalkarsanız, elini kaldırırsam, size 100 kat, 1000 kat geri ödeyeceğim. Sözümü tutarım. Bu ne cüret? Bu çirkin yaratık. Benim başıma iş çıkardı. Hanımefendi, kızmayın. Biancha'nın onu bir güzel cezalandıracak bir yolu var. Tükürük. Bana bayat yemek mi yediriyorsun? Madame Liu'yu kızdırdın. İyi yemek mi istiyorsun? Rüyanda görürsün. Yine Madame Liu. Dikkatsizlik, dikkatsizlik. O zaman Lord Sun'un bana verdiği hediyeler de Madame Liu'nun eline geçti. Eski hanedanın bir kalıntısı, o kadar iyi şeyleri hak ediyor mu? General'ın senin için tekrar araya gireceğini mi sanıyorsun? Bırak beni. Neyse ki düzenli olarak dövüş sanatları çalışıyordun. Seni yaramaz köle, terbiyeye ihtiyacın var. Bugün sana kurallarımın kurallar olduğunu göstereceğim. Hanımefendi, general, köleniz için adalet isterim. Anne Zaha her zaman konakta dürüst biriydi. Neler oldu? Bugün köleniz her zamanki gibi prensese yemek götürüyordu. Kim bilebilirdi ki prenses? Delirdi, çubuklarla kölenizin elini sıkıştırdı. Kölenizi bayat yemek yemeye zorladı. Köleniz reddedince elimi kırmakla tehdit etti. Kölenizin eli. Bu ne cüret? Şencan'ı çağırın. Kötü adam önce şikayet ediyor. Sürekli bu efendinin sana işkence ettiğini söylüyorsun. Peki sen bana ne yaptın? Neden hiç bahsetmiyorsun? Köleniz her gün gayretle çalışıyor. Nedenini bilmiyorum. Prenses kölenize eziyet ediyor. Sen köle değilsin ki. Bana emirler yağdırıyor, kötü sözler söylüyorsun. Asıl efendi sensin. Bu el, evet ben yaptım. Ama neden yaptım? Hiç mi fikrin yok? O bozuk yemek, özellikle bana getirilmedi mi? Saçmalıyorsun. Ben yapmadım. Sen getirmedin mi? Peki o zaman. Emir alarak getirdin, değil mi? Kimin emriyle? Madame Liu'nun mu? Yoksa General Qin'in mi? Shenxian, saçma sapan konuşup insanları suçlamayı bırak. General Win, ben en azından bir prensesim. Bana bozuk yemek mi yediriyorsunuz? Bu durumda kraliyete hakaret suçuyla yargılanmalısın. Kanuna göre idam edilmelisin. Hanımefendi, hanımefendi, ölmek istemiyorum. Hanımefendi, siz bu evin eski çalışanısınız. Böyle cüretkar bir şey nasıl yaparsınız? 6 aylık maaşınız kesilecek ve çamaşırhaneye ağır işe verileceksiniz. Bu kadar mı? Kardeşim gerçekten hem güzel hem de iyi kalplisin. Ama unutma. O beni gücendirdi, cezasını ben vermeliyim. Peki ne yapmak istiyorsun? Kraliyete hakaret suçu imparatora bildirilmeli. Bu gidip gelmeler çok zaman alır. Bırakın bu konuyu ben halledeyim. Bugün bu aşağılık hizmetçi sopayla dövülerek öldürülsün ve dışarı atılsın. General, general, merhamet edin. General, kurtarın beni. Ölmek istemiyorum. General. Bu deli kadın nasıl bu kadar acımasız oldu?
Zaha anne, bu evde neredeyse ömrünün yarısını çalıştı. Onun bir sözüyle sopayla öldürülecek. Görünüşe göre, bu olayın bizimle ilgili olduğundan emin. Gelecekte, intikam alır mı acaba? Kim dedi bunun bizimle ilgili olduğunu? Açıkçası, o Zaha annenin kendi başına hareket etmesi. Önümüzde uzun günler var. Şensiyan. Sana kaybedeceğime inanmıyorum. Sence bu makasla sertçe bir çizik atarsam insanın kalbini acıtmaz mı? Prenses. Yuyan, sonunda sizi gördüm. Prenses. Peki Yuyan, nasıl geldin buraya? Bay Su beni buldu. Sizin generalin evine geldiğinizi söyledi. Beni de buraya getirdi. Yuyan, size 10 yıldan fazla hizmet etti. Şimdi yanınızda size bakacak kimse yok. Onun yanınızda olması. Birbirinize destek olursunuz, ben de rahat ederim. Harika. Yuyan, General, Lord Su is here to see you. Suzhe. Hala gelmeye cesaret ediyor. Lord Su, sizi burada görmek ne büyük bir sürpriz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Geçen günlerde prensese gönderdiğim tonikleri. Ceriyeniz Bayan Liu'nun kendine sakladığını duydum. Bu durumda, eşyaları bizzat prensese teslim etmek zorunda kaldım. Böylece kimse yerlerini değiştiremez. Lord Su, bu kadar uzaktan gelmenizin tek sebebi bu muydu? Size özellikle söylemeye geldim. Eğer bundan sonra prensesi bir kez daha incitirseniz, sizi asla affetmeyeceğim. Lord Su, bu sözleri hangi sıfatla söylüyorsunuz? Siz sadece Shenjan'ın eski öğretmenisiniz. O şimdi benim karım. Onun durumuyla ilgili sizin gibi bir eski öğretmenin söz söyleme hakkı yok. Lin Ruliang, Sinirlendi. Lord Su her zaman nazik ve kibar değil miydi? Yoksa sadece Shenxian söz konusu olduğunda mı? Kendinizi bu kadar kaybediyorsunuz. Suzhe, sizi uyarıyorum. Win Ruliang'ın aile işleri sizi ilgilendirmez. Lütfen yerinizi bilin. Ve fazla ileri gitmeyin. Misafire yol gösterin. bu kadar çok mu? Öğretmen Su, gerçekten çok cömertsiniz. Lord Su size çok değer veriyor. Daha önce de sürekli çeşitli şeyler, yiyecekler, içecekler gönderirdi. Ve çeşitli reçeteler. Hepsi Lord Su'nun. Sizin için saray hekiminden istediği şeyler. Gerçekten oymuş. Bu arada, hizmetçiniz reçeteye göre birkaç doz düşük önleyici ilaç hazırladı. Prensesim, lütfen sıcakken için. Ne oldu, prensesim? İçinde fazladan ajonite ve şeftali çekirdeği var. Yarım ay içinde düşük yapma riski olabilir. Nasıl olur? Bu reçeteyi Lord Su saray hekiminden istemişti. Saray hekimi elbette kendi başına böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Bu tabii ki imparatorun emri. Prensesim, yarın bu ilacı almayalım. Gerek yok. İlacı normal reçeteye göre almaya devam edin. Ama ocağı avlumuza taşıyın. 2 maddeyi ayıklayıp öyle kaynatacağız. Evet. Rüzgar mı getirdi seni generaller buraya?
Bu pudra gerçekten etkili. Tabii ki iyi, bu Bayan Su. Özel olarak benim için buldu, çok beğendim. Sence bu bayan Su tarafından mı gönderildi? Başka ne olabilir, senden geldiğini mi söyleyeyim? Evet. Sen benim düşmanım. Neden sana ilaç göndereyim ki? Ama Shenxian, iyi dinle beni. Şu an sen benim eşimsin. Yabancı erkeklerle çok yakın ilişki kurmana izin yok. Winru, sen çok fazla müdahale ediyor musun bana? General, kötü haber. General, Shenxian, yine arkamdan ne iş çevirdin? Bütün sabah odadaydım, ne yapmış olabilirim ki? Meiku'nun yarası, kendini mi yaraladı sanıyorsun? Eskiden çok uysal ve iyi kalpliydin. Nasıl oldun bu hale şimdi? Şimdi ne hale geldim ki? Eğer eskisi gibi olsaydım, herkese ezilseydim. Senin her zaman aklında olan. Meiku tarafından çoktan öldürülürdüm. Bırak beni. prenses. Kanıyor. Gidin doktora çağırın. Defol git. Winru, bugünden itibaren aramızda hiçbir dostluk kalmadı. Eğer önümde diz çöksen bile seni acımasızca ayağımın altına alacağım. Winru, o gün mutlaka gelecek. O gün gelecek. Shenxian, General, durum nasıl? General, doktor prensesin durumu çok acil dedi. Özel olarak beni gönderdi sormam için bir sorun çıkarsa. Anneyi mi, bebeği mi korumamızı istersiniz? Tabii ki anneyi koru. Shenxian ölmemeli. Kesinlikle. Git. Çabuk git. Emredersiniz. Hayır. Kesinlikle olmaz. General, prenses. Söyle. Prenses ve çocuk, ikisi de sağlıklı. Saray hekimi nerede? Ön salonda bekliyor. Hemen. Benimle Çiçun Yuan'a gidelim. Prenses uyandığından beri çocuğu sormadı. Hiç endişelenmiyor musunuz? Endişelenmek ne işe yarar? Hayat ölüm kaderde. Ben elimden geleni yaptım. Çocuk kurtuldu. Prenses, mutlu değil misiniz? Peki söyle bakalım, ne için endişeleneyim? Bu çocuk doğduğu andan itibaren annesi var ama babasının sevgisini görmeyecek. Belki de babası gibi vicdansız olacak. Doğduğu andan itibaren ömür boyu dert olacak. Ne oldu? Sen bu kız beni durduracak mısın? Yuyan prensese kimsenin zarar vermesine izin vermez. General bile olsa. Yuyan. Seni görmek istediğimi mi sanıyorsun? Eğer ölseydin. Sadece havai fişeklerle kutlardım. Ancak o zaman intikamımı almış olurdum. Evet, hala yaşıyorum. Hayal kırıklığına uğradın değil mi? Ama sadece ben değil. Karnımdaki bu da hala yaşıyor. Çok kızdın değil mi? Birlikte gelen saray hekimi olmalı. Görünüşe göre imparator da ölmemi istemiyor. Winru, kızsan da faydası yok. Prenses, nabzınızı kontrol etmeme izin verir misiniz? Nasıl? Karnımdaki iyi mi? Prensese sorabilir miyim? Bu bir aydan fazla süredir. Benim yazdığım reçeteye göre mi ilaç alıyorsunuz? Tabii ki. İlaçlar Yuyan'da her gün.
Reçeteye göre kaynatılıyor. Bir sorun mu var? Yok. Görünüşe göre çocuğumun bir şeyi yok. Peki, pek mutlu görünüyorsunuz. Hayır hayır. Yok yok. Prenses uğurlu ve şanslı biri. Fetüs korundu. Prenses adına seviniyorum. O zaman bu hekimin yazdığı reçeteye borçluyuz. Yoksa Vinruliang'in o ev içi şiddetine maruz kalırdı. Bu çocuk çoktan düşürülmeliydi. Sen, Madem ki imparator seni gönderdi, rapor verirken. Lütfen imparatora ile. Ben ve çocuk şu an için güvendeyiz. İmparatorun ilgisi için teşekkürler. Anlaşıldı. Bu kez malikanenin dışında, neredeyse canımdan olunca. Uyandığımda çok şeyi anladım. Geçmişteki her şeyi çoktan unuttum. Ama imparator, sonuçta benim kan bağım olan kuzenim. Aile olduğumuza göre doğal olarak dışarıya yardım etmeyiz. Bu yüzden bu çocuğum doğduktan sonra benim soyadımı şeyini alacak. Eğer şanslıysa ve bir memur olursa kuzenim imparatorun hizmetinde olacak. Büyük CEO için çalışacak. Az önce söylediklerimi hatırladın mı? Küçük memur hatırlıyor. O zaman rapor verirken lütfen imparatora ilet. Bu senin görevine aykırı değil, değil mi? Gerçeği bildirmek, küçük memurun görevidir. Güzel, o zaman sözlerim burada bitiyor. Eğer bilip de söylemezsen, sonra saraya döndüğünde, İmparatorla görüştüğümde, senin işin biter. Küçük memur anladı. Yuyan. Shenxian. Yine neyin peşindesin? Sadece kendimi koruyorum. Madem bu generalin malikanesinde güvenilecek kimse yok. O zaman kuzenim imparatoru kendime destek yapacağım. Delirdin mi sen? İmparator senin canını bağışlamış olsa da, sen sonuçta önceki hanedanın kalıntısısın. Ateşle oynayıp kendini yakma. Sen benim için mi endişeleniyorsun? Vinruliang, fazla komik olma. Babamın intikamını almak için beni öldürmek istediğini söyleyen sensin. Ateşle oynayıp kendimi yakmamdan endişe eden de sensin. Vinruliang, bana hala derinden bağlı mısın? Ne kadar cüretkarsın. Ne kadar cüretkar olduğumu şimdi mi anladın? Az önceki bu tokat sana şunu söylemek içindi, geçmişte. Ne kadar geçmişimiz olursa olsun, bugünden itibaren asla. Yarım gram merhamet göstermeyeceğim. Eğer beni tekrar kızdırırsan, seninle birlikte batmaktan çekinmem. Sanıyorsun ki, bu 3 kuruşluk becerinle beni alt edebilirsin. Seni tutabileceğimi beklemiyordum zaten. Ama fırsat bulduğum anda asla yumuşak davranmam. Bu bıçağı kalbine saplayacağım. Gözümü bir anlığına kırpsam bile. Shenxian değilim demektir. Beni öldürmeyi bu kadar mı istiyorsun? Çocuğun doğar doğmaz babasız kalacak. Umrunda değil mi? Sanki bu çocuğu çok önemsiyormuşsun gibi konuşuyorsun. Vinruliang. Senin için çocuk doğuranın ben değil de Liu Mehu olmasını mı umuyorsun? Öyleyse onun senin gibi bir babası olmadığını düşünsün. Zaten sen layık değilsin. İğrenç hissediyor musun? Aslında ben de iğrenç hissediyorum. Uyandığımda böyle bir şey olduğunu keşfetmeseydim. Sana kim çocuk doğuracaktı ki? Peki. Çok iyi. Bugün söylediklerini unutma. Göreceğiz bakalım. General, siz ne zaman geldiniz? Vaktim olunca uğrayayım dedim. Yaraların nasıl? Her gün ilacımı sürüyorum. Çok daha iyiyim. Acıyor. General, Sen dinlenmeye devam et. Ben rahatsız etmeyeyim. General, kalamaz mısın? Meiku'ya biraz eşlik et. Merak etme.
Sana bir açıklamam olacak. General neden yine gitti? Görünen o ki, vücudum yara bere içinde olsa da, bana karşı bir erkeğin kadına duyduğu şefkati hissetmiyor. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. General, hanımı evine almaya razı olmasının nedeni, Shangshu ailesinin sorumsuz oğlunun onu karıya olarak almak istemesiydi. Ahlaki nedenlerle zorla evlendiler. Düşünmüştük ki, bu evlilik bir kere gerçekleşince, er ya da geç, pirinç pişer olur. Ama kim bilebilirdi ki, General gerçekten Luca Hu'nun reenkarnasyonuş. Kucağında güzel bir kadın olsa bile hiç etkilenmiyor. Kes sesini. Generalin eşi olmak benim hakkım, er ya da geç. Yoksa yüzü bozulmuş olan Shenxian, başka numaralar mı çıkaracak? General ondan nefret ediyor, içine işlemiş. Ona asla iyi yüz göstermem. Ama hanımefendi, ben hala biraz endişeliyim. General ile Prenses suyla ateş gibi olsa da, sonuçta, gençken aralarında bir flört vardı. General size her iyi davrandığında, herkesin önünde yapıyor. Ama kimse yokken, tersine resmi davranıyor. Korkuyorum ki, General'ın kalbinde onu tamamen bırakmamış olmasından. Öyle mi? O halde onu tamamen ortadan kaldıracak bir yol bulalım. Duyduğuma göre General dün gece Liu'nun yanına gitmiş. O Viangshan denen herif. Neredeyse tüm konaktaki herkesin bilmesini istiyor. İstediği de bu değil mi zaten? Bir yandan bana iftira atmak istiyor. Bir yandan da Winruliang'ın acımasını istiyor. Ama, duyduğuma göre gerçekten ciddi yaralanmış. Ama suçlu suçludur, borçlu borçlu. Neden gidip, onu gerçekten yaralayan kişiyi aramıyor da bizim başımızı ağrıtıyor? Belki de. Böyle biri hiç yoktur. Prensesin hastalıktan yeni kalktığını duydum. Kız kardeşim özellikle biraz pasta getirdi. Meiko. Cesaretine hayranım. Acaba general sana hatırlatmayı unuttu mu? İşin yoksa benim çiçun bahçeme gelme. Atasözü der ki, gülümseyen bir yüze vurulmaz. Sadece biraz çay ve atıştırmalık getirdim. Prenses, bu kadar da yüzümü kara çıkarmazsın herhalde. Otur. Prenses, kaynağı belli olmayan şeyleri yemekten sakının. Nasıl kaynağı belli olmayan şeyler olabilir ki? Bunları bana ikinci hanım bizzat getirdi. Prenses hamile, çocuk için. Dikkatli olmanız gerek. Yuyan, ne diyorsun sen? Yoksa Meiko bu pastaların içine zehir mi koydu? Çocuğuma zarar vermek için mi? Olmaz, Meiko öyle biri değil. Yüzünü kaybetse bile canını kaybetmek istemez. Değil mi, Meiko? Ama bu pastalar sorunlu olmasa bile. Ya ben yedikten sonra bir sorun çıkarsa? Meiko. Sarı Nehri'ye atlansan bile temizleyemezsin kendini. Prenses haklı. Meiko ne olursa olsun, canına çok düşkündür. Prenses bana güvenmiyorsa, ben neden? Üstüme kara leke sürülecek işlere koşayım. Bu kadar hızlı gidiyorsun. Kardeşim kendi bacağına 2 bıçak çekmedi değil mi? Ne saçmalıyorsun sen? Saçmalıyorum tabii. Ama unutma, general savaş meydanlarında pişmiş bir adam. Bir yarayı anlayamasa. Zırhını çıkarıp köyüne dönse daha iyi. Hanımefendi, bana kalırsa o Shenxian, bizi korkutmak için kasıtlı yapmış. Eğer general anladıysa, neden o zaman söylemedi? General, buyurun oturun. Meiko. Gelip yaranızın ne durumda olduğuna bakayım. İlginiz için teşekkür ederim general. Meiko çok daha iyi.
Aslında, o gün prensesle yaşanan çatışmada, karışıklıkta kendimi de yaralamıştım. General, tüm suçu prensese yüklemeyin. Eğer bu konuyu kasıtlı olarak tekrar gündeme getirmeseydin, belki de sana gerçekten inanırdım. General, lütfen açıklamama izin verin. Seninle Shenxian arasındaki anlaşmazlık ne? Bilmek istemiyorum. Ama şimdi, böyle şeylerin bir daha olmaması gerek. General, ben, Söylemem gereken her şeyi söyledim. Kendine iyi bak. Resmi işlerim var. Sana eşlik edemeyeceğim. General. General o kadından nefret etmiyor muydu? Neden aniden o kadın için hanımefendiyi azarladı? Shenxian. Bu sefer seni kökünden kazıyacağım. İş tamam. Yuyan, bunu kapının önüne as. Ne kadar göze çarpar bir yerse o kadar iyi. Tavuk ve köpekler giremez. Prenses, bu General Win ve Madame Lu'yu aşağılıyorsun. Tam da görmelerini istiyorum. Her geldiklerinde bir kez daha aşağılayacağım. Git hadi. Tamam, hemen gidiyorum. Bunu prenses çizdi. Lord Su, ne zaman geldiniz? Biraz önce geldim. Öğretmenim Su. O zaman Lord Su'ya hemen bir demlik çay hazırlayayım. Prenses son günlerde resim yapmaya merak sardı. Ben sadece yüzümle geçinmiyorum. Oldukça yetenekliyimdir. Gerçekten harika. Prenses, eğer ilgileniyorsan bu resimleri atölyeye götürebilirsin. Dağıtabilirsen belki iyi bir para kazanabilirsin. Böyle iyi bir fırsat var mı? Evet. Prenses eğer ilgileniyorsan Sumo, yardımcı olabilir. O halde sözleştik. Kazanç elde edersem sana pay vereceğim. O halde şimdiden teşekkür ederim prensesim. Hoşça kalın Bay Su. Tuhaf. Yuyan çay demlemeye gitti. Nereye gitti ki? Yuyan. Prensesim, hanımefendi sizi bahçede bekliyor. Yuyan nerede? Nerede o? Merak etmeyin prensesim. O iyi. Seni uyarıyorum Liu Mevu. Eğer adamıma zarar verirsen seni asla affetmem. Ne diyorsun prenses? Nasıl olur da Meiko? Öyle bir insan olsun, ikimiz birlikte generale hizmet ediyoruz. Barış içinde yaşamamız gerekir. Ben zaten seninle düşman olmak istemiyordum. Umarım prenses, sen de eski kinleri bırakabilirsin. Benimle düşman olmak mı? Sen buna layık bile değilsin. Eski kinlere gelince asla bırakamayan ben değilim. Bir de Winruliang, o adam ne ki? Seninle onun için kapışmayı kim ister ki? Prenses ağzınla öyle diyorsun ama neden hala gitmiyorsun? Gitmek. Gittikten sonra generalin evindeki her şeyi sana mı bırakayım? Winruliang'ı istemem doğru. Ama generalin hanımı unvanını ben alacağım. Yoksa nasıl her zaman senden üstte kalabilirim ki? Gerçekten mi? O halde sanırım o fırsatın asla olmayacak. Biliyordum, beni buraya. Issız bir yere getirdiniz, kötü niyetlisiniz. Eğer önceden tedbir almasam. Gerçekten işinize yaramanıza izin verecektim. Ne yapacaksın? General seni asla affetmeyecek. Zayıf. Az önce çok güçlüydün ya, ne oldu? Bunları yapmadan önce. Neyse tecrübeli. Ah, Seni bir daha soruyorum, Yuyan nerede? mutfakta. Lütfen beni bırak. Bırakmak mı? Aşağı git. Shenxian sen hadi kadın. Zehirli cadı. Üzgünüm, ben her şeyi planlayıp beni öldürmeye çalışan birini.
Beni öldürmek isteyen kişi, bu göletin suyu seni boğmaz. Kendi yaptığın kötülüğün bedelini ödeyeceksin. Uzun zamandır duyuyordum. Prensesin yanındaki hizmetçi kızın güzel olduğunu. Bugün nihayet gördüm. Beni hemen serbest bırak. Prenses öğrenirse seni yüzünden soyundurur. Beni soysa bile, şu an kendi başının derdinde. Yarın generalin konağında belki de o kişi olmayacak. Prensese ne yaptınız? Sen onun için endişelenme. Şimdi benimle eğlenmene bak. Bırak beni. Prenses, Yuyan. Korkma, seni kurtarmaya geldim. prenses. Ağlama, ağlama. Merak etme, bu hesabı mutlaka soracağım. Saray hekiminden duydum. Prenses Lingshan'ın çocuğunun kaderi ölüm değilmiş. Konağında yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen. Annesi ve çocuğu sağlıklı. İlgisizliğimden dolayı cezalandırın, majesteleri. Cezalandırmaya gerek yok. Ama bazı şeyleri baştan söylemeliyim. Büyük generalin aile işlerine karışmak istemem. Ama kraliyetin itibarını zedelerse, müdahale etmek zorundayım. Prenses Lingyan ne olursa olsun. Benim sana verdiğim eşindir. Her şeyin bir sınırı olmalı. Anlıyorum. Majesteleri. Çıkabilirsin. Majesteleri, gerçekten inanıyor musunuz? Prenses Lingshan'ın saray hekimine söylediklerine, Lin Ruliang'ın askeri gücü elinde. Eğer Lingyan ve çocuğu benim için kullanılabilirse, bu da bir dengeleme yöntemi olur. General, lütfen hanımıma adalet sağlayın. Prenses, hanımımı göle itti. Hala kendine gelmedi. Ne? Diz çök. Ne? Diz çökmeni söylüyorum. Sen delirdin mi yoksa ben aptal mıyım? Sana mı diz çökeceğim? Görünüşe göre bugün diz çökmezsem bu kapıdan çıkamayacağım. O zaman bana diz çökmem için bir sebep ver. Liangshan. General, hanımı göle iten prensesti. Beni bayılatan da prensesti. Şimdi daha ne söyleyeceksin? Elbette söyleyeceklerim var. Az önce hanımı göle benim ittiğimi söyledin. Bunu kendi gözlerinle mi gördün? Tabii ki gördüm. Ama az önce seni benim bayılttığımı söylemiştin. Peki nasıl görebildin o zaman? Önce hanımı göle ittin. Ortaya çıkmasından korkup sonra beni bayılttın. O zaman Liu Mei Yao'yu göle ittiğimde. Sen neden engel olmadın? Kenarda ne yapıyordun? Seyir mi? Siz aşağılık hizmetkarlar, efendinizi koruyamadığınız yetmezmiş gibi iftira da atıyorsunuz. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Ben iftira atmadım. Söylediklerimin hepsi doğru. Yani sen diyorsun ki ben hamile halimle. Özel olarak hanımınızı göle çağırıp ittim. Ama bugün bu bahçenin kapısından bile çıkmadım. Sen başından sonuna kadar her şeyi ters yüz ediyorsun. Yalan söylüyorsun. General, bu kadar konuştuk ama diz çökmem için bir sebep yok. Bir şey yoksa öyle uykusuna döneceğim. General, küçük adam prensesi bahçeden ayrılırken gördüm. Göle doğru gidiyordu. Prensesin bahçeden ayrıldığını mı gördün? Bu sözlerin doğru mu? Küçük adam o gün bahçede temizlik yapıyordu. Uzaktan prensesin yanından geçtiğini gördüm. Peki o zaman. Sana soruyorum, o zaman yanımda kimse var mıydı? Vardı. Kim? Küçük adam pek iyi hatırlayamıyor. Sadece o kişinin açık yeşil bir elbise giydiğini hatırlıyorum. Açık yeşil elbise mi? Bu mu acaba? Şimdi ben sana soracağım. Neden yanımdaydın sen? Beni özellikle bahçede aradın. Beni Yuyan'a götüreceğini söyledin. Sonra Meibu'yu tek başına odada bıraktın. Ona bakmayı ihmal edip göle düşmesine neden oldun. Sonra bu suçları alıp benim üzerime attın.
Gerçekten çok cüretkarsın. Aslında bizim Erhan'ımı göle sen götürdün. Ben senin Madame Erin'i göle götürdüm. Yanımda olan Yuyan olmalıydı. Neden sensin? O zaman senin Madame Erin. Beni göle götüren kişi. Doğru, bugün anlamsız bir şekilde bu Yuyan'ı. Mutfakta kilitli buldum, bu olay. Sizin anlaşmalı olduğunuz bir şey değil mi? General, her şey ortaya çıktı. Bu hizmetçi kız yalan söylüyor. Aile kurallarını uygulama zamanı değil mi? Gelin, bu hizmetçi kızı dışarı çıkarın, 30 sopa vurun. General, köleniz masum. Bir daha soruyorum. Meiku'nun göle düşmesi. Gerçekten senin yaptığın mı? Söylesem inanır mısın? İnanmıyorsan neden soruyorsun? Senin Meiku ile eskiden beri aranın açık olduğunu biliyorum. Ama ne olursa olsun. Birinin canına kıymamalısın. Canına kıymak. Oliumevu, benim canıma kıydığında. Generalin bu kadar adil konuştuğunu görmedim. Onun canı değerli, ben ölmeli miyim yani? Konuları karıştırma. Sen Yang Shan ile bu kadar uzun süre tartıştın. Yine de masumiyetini ispatlayamadın. Çoktan anlamalıydım. Senin hiç vicdanın yok. Sorumu sorayım general. Bugün de beni sopalayacak mısın? Gücün varsa bugün beni öldür, yoksa bana yaptığın her şeyi tek tek senden geri alacağım. Seni öldüremeyeceğimi mi sanıyorsun? Karşılıklı. Babamın intikamını almak için beni çoktan öldürmek istemiyor muydun? Babamdan bahsetmeye cüretin mi var? Ne oldu? Bin Ruliang, gerçekten beni öldürmeye cesaretin var mı? Beni kışkırtıyorsun. Bu bıçağı indirmeye cesaretin var mı? Cesaretin yok, beni öldürmeye. Öldürürsen, imparatorun fermanına karşı gelirsin, bu isyandır. Burada neler oluyor? Bu kadar kalabalık? Nasıl silaha bile sarıldınız? General Win. Prenses en azından imparatorun size bahşettiği eşiniz. Ona böyle mi davranıyorsunuz? Efendim, hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Prenses ne diyorsunuz? Bizi utandırıyorsunuz. Efendim, hepsi benim hatam, her zaman generali kızdırıyorum. Bu yüzden general benden bu kadar nefret ediyor. Üzülme prenses. General Win. Prenses bir zayıf kadın. Generalın sevgisini kazanamasa da böyle muamele görmemeli. Bu sabah İmparator generala ne dediyse general şimdi unuttu mu? Ruliang unutmaya cesaret edemez. O zaman iyi. Gelecekte prensesi ziyaret etmeye devam edeceğim. Eğer başka bir şey görürsem, İmparatorun kulağına gidip gitmeyeceğini garanti edemem. Karnımda böyle bir tohum olmasaydı. Bugün seninle sarhoş olmadan ayrılmazdım. Çayımı doldur. Prenses bu sefer onların gururunu iyice kırdı. General bile bir süre prensesi rahatsız etmeye cesaret edemez. İyi de kötü de olmayan biri olmanın. Aşırı iyi biri olmaktan daha iyi olduğunu düşünmüyor musun? Kendine karşı dürüst olan biri olmak. İyi de kötü de olmayan biri olmaktan daha iyi. Sadece kendine karşı dürüst biri ol. Yuyan. Artık sana söven olursa sövme, yüzünü parçala. Seni ısıran olursa ısırma, dişlerini kır. Anladın mı? Prensesin öğütlerine uyacağım. Hadi, şerefe.
Prenses. Son zamanlarda daha güzel görünüyorsun. Öyle mi? Ne demek istiyorsun? Çirkin olduğumu mu söylüyorsun? Ben öyle bir şey demedim. Dedin. Demedim. Çirkin olduğumu söylüyorsun. Asıl sen çirkinsin. Yuyan. Prenses. Kaçma, seni yakaladım Yuyan. Yuyan, asıl sen çirkinsin. Demek ki değişmemişsin. Sadece bana karşı. Böyle sert ve soğuksun. Karnım biraz ağrıyor. Bebek mi tekmeledi? Artık kaçmıyorum. Evet, bebek beni tekmeledi. Sen hala hareket ediyorsun. Tamam tamam prenses. Bırak beni. Az önce yaptığım atıştırmalıklar. Prensese getirdim. Git. Peki. Şimdi bir tabak kayısı olsaydı keşke. Bilmiyorum. Saraydaki o kayısı ağacı hala duruyor mu? Şu mu? Anne geldi. Ah. Kim? Kim var orada? Vin, bu gece bana ne işin var? Bir işin mi var? Sen, İşin yoksa hemen git, vakit geç oldu. bütün general konağı benim. Gelemez miyim? Generalin benim bu bahçeyi uğursuz bulduğunu. Adımını bile atmak istemediğini sanmıştım. Seni böyle düşünmemiştim. Ama ben öyle düşündüm. Bu generalin üzerindeki uğursuzluk, Liu Meikun'unkiyle. Tıpkı aynı. Yapacak bir şeyin yoksa git. Bahçemin havasını kirletmeyelim. Shen Xiyin, sen. Prenses. İyi misin? Yuyan zamanında geldi mi? Yuyan, gerçekten harikasın. Prenses. General uyandığında başımı belaya sokar mı? Az önce ne kadar güçlüydün, şimdi neden korkuyorsun? Ama. Tamam ama deme. Hadi gidelim, o seni görmedi zaten. Öldürsen de kabul etme. Hızlı koş. General. General. Çabuk uyan. General. Çabuk uyan. General. Çabuk uyan. Çabuk uyan. Neye gülüyorsun? Shen Xiyin. Dün gece olanlar hakkında bir açıklama borçlusun bana. General Win sanki senin namusunu lekeledim gibi konuşuyor. Beni sen mi dövdün? Dün gece bütün gece odamdaydım. Prenses için. Atıştırmalık hazırlıyordum. Dışarı hiç çıkmadım. Tabii ki öyle. O küçük bir hizmetçi nasıl generali dövebilir? General suçluyu bulamayınca küçük bir hizmetçiyi suçluyor. Bu duyulursa çok utanç verici olur. Peki. Bu konuyu şimdilik bir kenara bırakalım. Peki kapının önündeki şey de ne? Kapı önü. O resim. Kimi tavuk ve köpek diye azarlıyorsun. General, bunun seni kastettiğini düşünmüyorsundur umarım. Winliu iki büyük harfini tanımadığımı mı sanıyorsun? General, dünyada Win ve Liu soyadını taşıyan. O kadar çok kişi var ki, general bunu kendine yüklüyorsa. Elimden bir şey gelmez. Sakın ayağını kaydırmayı bana bırakma.
Yeter yeter, ne var bu kadar bakılacak, hemen geri gel. Sadece generalin zor durumda kalışını izlemek eğlenceli geldi. Efendim, Küçük kız gerçekten benim yüzümden bozuldu. Yuyan böylesinin iyi olduğunu düşünüyor. Hiç hissetmemiştim. Generalin konağındaki günlerin bu kadar eğlenceli olabileceğini. Bu arada, Liumevu denen şey ne alemde? Çok önemli değil. Ama söylenene göre havuzda kerevit varmış. Onu epey ısırmış. Kerevit mi? Hanımefendi, ne olursa olsun yine de yemek yemelisiniz. Mutfak hanımefendi için şifalı yemek hazırladı. Lütfen biraz yiyin. Gerçekten iyilik bilmez biri, güzel bir lezzetli yemek. Onun yüzünden heba oldu, başka bir gün. Ona bir tüp daha göndereceğim. Muhtemelen gönderemeyeceksiniz. Bu konu generale şikayet edildi. General artık Lotus bahçesine gitmemizi yasakladı. Ne sıkıcı. O halde Lotus bahçesine gitmeyelim. Konaktan çıkıp dışarıda eğlenelim. Hadi gidelim. Öğretmen Su. Burada ne arıyorsun? Sen demedin mi? İstediğim zaman seni bulabileceğimi. Aslında geçen zamanlarda seni aramayı düşünmüştüm. Bu nedir? Daha önce benden kitapçıya gidip o resimlerini bastırmamı istemedin mi? Bunlar kitapçının gönderdiği ilk kar payı. Bu kadar çok mu? Prensesin resimleri piyasada oldukça seviliyor. Kitapçı baskı sayısını artırdı. Şu anda tüm şehirde moda. Görünüşe göre bu konuda yeteneğim varmış. Tabii ki, küçüklüğümüzden beri prensesimiz. Her şeyde çok yetenekliydi, bu yüzden. Kendini küçümsemene hiç gerek yok. Gerek yok. Anlaştığımız gibi, kar edersem sana pay veririm. Almazsan kızarım. Merak etme, şu anda generalin konağında. Yeme içmemi kısacak kimse yok, bunları biriktirmemin sebebi. Sadece olası ihtiyaçlar için hazırlık yapmak. Ben Hinriyang'dan ayrılmıyorum. Yaşayamayan insanlar. Ama bir süre önce generalin konağında bir şeyler olduğunu duydum. Saraydaki kayınpederleri bile Avian'ı kendisi çıkardı. Gelecekte ne olduğunu bana söylemelisin. Bu küçük bir mesele. General, prenses, yine su evine gitti. Büyük bir göbek ve koşturuyor. Kimse durmadı mı? Prensesin arabasını durduramayacağız. Yeterince. Onu kendim görmeye gittim. Bu fener değişmeli. Bugün nereye gittin? Arkadaşlar, Sanırım Zina'ya gittin. Tamam mı? bir zina olsa bile, 3 eşin ve 4 eşin var mı? Bu kadar güzel olamazdı. Sen ve Suze gerçekten çok iyi. Ben de kimseyi yanıma alayım dedim. Öğretmen Su, manzara ve ay nasıl damgalanabilir? Benim yüzüm önünde yabancılarla gurur. Sence uygunsuz mu? Liang, ne zaman? Beni içeriden biri yaptı. Ne seviyorum, ne yapayım? İyi köpek yolundan çekilmez. Aile içi şiddet çok kötü. İmparatora rapor vermek istiyorum. Serbest bırakmak. Bugün Bay Su'nun doğum günü. Benim için çok para kazanmıştı. Ona bir hediye vermem gerek. Fakat Su'nun evinde hiçbir şey eksik görünmüyor. Evet. Görmediği bir hediye. Prenses, sen ne yapıyorsun? Bu doğum günü pastası. Prenses, bir şey kokladın mı?
Sanki biraz. General, kötü haber var. Generalin mutfağı yanıyor. Prenses hala içeride. Hayır, general. Bu çok tehlikeli. Yol verin. Yemek yapmazsan mutfağa girme. Mutfağı yakmış. Ne mutlu. Mutfağını biliyorum, Wingu, ama ben öğretmen Su. İyi yemek yemenin seninle ne ilgisi var? Bunun için mi kendini bu hale soktun? Karışma sen. Bugün bu kapıdan çıkarsan. Geri dönme. Emredersiniz, General Win. Bu doğum günü pastasını senin için özellikle ben yaptım. Doğum günün kutlu olsun. Muhtemelen mutfaktaki ateş biraz fazla kaçtı da yanmış. Ne yazık. Güzel mi? Sen yaptıysan, her şeyi severim. Hepsi güzel. İyi o zaman. Az önce mutfaktaki ateşten bahsettin ama generalin konağında. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Sadece kazara mutfağı yaktım. Peki, yaralanmadın mı? Ben iyiyim. Sadece generalin konağını. Mutfağını mahvettim. Bir yangın cebinden çıkıp. Yeniden yaptırması yeter. Ona biraz maliyet çıkarmak. Değdi. Sana ne diyeyim? Sinirlenmiş olsan da. Hayatınla oynamamalısın. Merak etme, kendime iyi bakacağım. Hava da karardı. Bu gece. Seni evine bırakayım. Öğretmen Su. Bu gece. Burada kalabilir miyim? Bugün o lafları ettim. Şimdi kendi kendime. Geri dönersem yüzüm kalmaz. Öğretmen Su. Bu yüzden burada kalmama izin ver, olur mu? Peki, öyle olsun. O zaman biraz daha ye. Bu kadar lezzetli pasta. Ziyan olmamalı. Shenxian. Gerçekten dönmeyecek misin? Ne kadar güzel kokuyor. Öğretmen Su, konaktaki aşçınız iyi iş çıkarıyor. Bunların hepsini ben yaptım. Sen mi yaptın? Demek yemek yapmakta bu kadar iyisin. Yaptığın pasta da çok güzeldi. Beğenmene sevindim. Çok lezzetli. Gelecekte seninle evlenecek kız. Çok şanslı olacak. Hoşlandığım biri olmadığını nereden biliyorsun? Kimmiş? Hemen anlat bana. Senin yerine gidip imparatordan evlilik izni alayım. Avian, aslında ben. Shenxian, benimle eve gel. Binruliang, ne işin var burada? Bir generalin eşi olarak, başka bir erkeğin evinde. Bütün gece kalmışsın. Sen utanmazsın. Ama general ailesi olarak bizim yüzümüz var. Sence seni utandırdım, öyle mi? Öğretmen Su, bak sen, kendi kendine eziyet arayan biri çıktı.
O zaman iyilik yapıp onu memnun edelim. Hadi. Hadi bir ısırık ALV. Shenxian, Dinliyorum. Ne, daha şimdiden dayanamadın mı? Peki ya ben dışarı çıkıp birkaç güzel yüz bulsam, öfkeden ölmez miydin? cesaret edemezsin. Neden edemeyeyim? Eğer ölürsen, general konağının sahibi ben olurum. Eğer gerçekten böyle bir gün gelirse, merak etme. Geçmişi unutup sana iyi yolculuklar dilerim. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Benimle eve gel. Gelmiyorum. Seninle eve gelmek istemiyor. Durun, dövüşmeyin. William, seninle döneceğim. Avian, Abimin yüzü suyu hürmetine bana bir şey yapamaz. Su malikanesine gelince sonra yine gelirim. Öğretmen Su, bugünkü kahvaltı için teşekkür ederim. Çok beğendim. Gidiyorum. Hımph. Dur orada. William, burnunun üzerine gitme. Seninle eve dönmeyi kabul ettim. Senden korktuğumdan değil, sadece. Öğretmen Su'nun zarar görmesini istemiyorum. Suze. Ağzında hep Suze var. Hala aranızda hiçbir şey olmadığını mı söylüyorsun? Ne kadar da umursuyorsun benim temiz olup olmadığımı. Biliyor musun, şu anki halin. Sanki beni çok önemsiyormuşsun gibi yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Gidersen bir daha geri dönmememi söylemiştin. Şimdi gerçekten dönmeyince burada bağırıp çağırıyorsun. Hasta mısın sen? Hanımefendi, kapıcı söyledi. Bu sabah size bir mektup getiren biri varmış. Kim olduğunu sor. Ama söylemedi. Viangshan, tahtrevan hazırla, şehir dışına çıkacağım. Abi, kız kardeşim. abi, gerçekten sen misin? Bu yıllar nasıl geçti? Başbakanlık düştükten sonra zor zamanlar geçirdim. General sayesinde bana sahip çıktı. Korudu. Abi, bu kadar yıl neredeydin? Neden bugün benimle iletişime geçtin? O zaman biz. Babamızı yeni imparator öldürdü. Tüm ailemiz kuzey sınırına sürgün edildi. Ben de büyük zorluklarla bir günah keçisi bulup kaçabildim. Ama artık önemi yok. Geri döndüm. O günlerin intikamını kanla ödetmelerini sağlayacağım. Meiko, abinin her sözünü dinler. Meiku. Bu şimdiki adın mı? O zaman dikkat çekmemek için general bana bu adı verdi. Ama ben Liu Win Yue'yim. Bu asla değişmeyecek. Duydum ki Lin Ruliang onu general eşi yapmış. O zaman sen onun cariyesi misin? Bilmiyorum o Shen Win. İmparatora ne iksir içirmiş. Ki imparator ona evlilik izni vermiş. General ondan hoşlanmasa da. Her yerde bana karşı çıkıyor. Kardeşim, endişelenme. Bu Shenwen'i senin için hallederim. Prenses, Su ailesinden biri geldi, sizi almak için.
konuşmak üzere konaklarına davet ediyor. Öğretmen Su. Bana neden söylemedi ki? Bu yaşlı köle bilmiyor. Neyse, boş boş oturmaktansa. Minru Yang'ı biraz kızdırmak için bir bahane bulmak. İyi olur. Geldik. Burası su konakları değil, beni buraya neden getirdin? Prenses. Siz kimsiniz? Seni bağlayanlar. Ayrı kaçın, şehir kapısında buluşalım. Prenses. Yemek ye demedim mi? Kovalayın. Lanet olsun. Hamile olmasına rağmen bu kadar hızlı koşuyor. Onu bağlayın bana. Ne yapacağız? Konağa dönüp yardım çağıralım. Evet. İşler böyle oldu işte. Bayan Er, can meselesi bu. Neden prensesi aramama izin vermiyorsun? Sen de söyledin, insanlar onu Su ailesinin konağına götürdü. İnsanı Su ailesinden iste. Burada benim karşımda bağırıp çağırmanın ne anlamı var? Bayan Er, prensesle hiç iyi geçinmediğini biliyorum. Ama general burada değil diye kendi intikamını almak için fırsat kollayamazsın. Seni görmedim mi böyle lafını sakınmayan kız? Sanırım derin kaşınmamışsın. Sakin olun Bayan Er, bu yan kızı. Efendisini korumak için can atıyor da o yüzden böyle konuştu. Lütfen sakin olun Bayan Er. Kurtarın beni Bay Su. Bay Su. Yuyan, ne oldu? Bugün bir grup insan prensesi sizin konağınıza götüreceğim dedi. Ama yolda prensesi kaçırdılar. Yuya'nın başka çaresi kalmadı. Lütfen efendim, mutlaka prensesi kurtarın. Ama ben generalin konağına hiç kimse göndermedim ki. Bu iş kesinlikle biri tarafından kasıtlı yapıldı. Yuyan merak etme. Avia'nın başına bir şey gelmesine asla izin vermeyeceğim. Sana ne kadar para verdiler? Ben 2 katını veriyorum. Boş konuşma, sen generalin konağında zaten sevilmiyorsun. Yoksa, neden bu kadar uzun zaman oldu? Hala seni arayan gelmedi ki? Kim olduğumu biliyorsun. Canını almak için bana para verenler her şeyi söyledi, gücünü boşa harcama derim. Bizi bir güzel memnun edersen, belki. Senin bütün vücudunu gömmek için bırakırız. Abi. Sıcak değil misin? Yani şimdi başka seçeneğim yok, değil mi? Hadi gel. Güzelim. Abi, bekle bir saniye. Eğer eğlenmek istiyorsan, elleri bağlı olarak nasıl olsun ki? Ben de istiyorum ki. Abimi bir güzel memnun edeyim. Haklısın. Kancık kadın, bana vurmaya cüret ediyorsun. Abi, yoruldun değil mi? Bir börek ye. Seni beceriksiz. Kovala. O. Bakalım nereye kaçacaksın? Sakin ol, sakin ol. Avian, özür dilerim, geç kaldım.
Sorun değil. Bu adamlar gerçekten beni öldürmeye kararlı. Gizli silahlar bile kullandılar. Bu gizli silahların tasarımı çok tanıdık geliyor. Ye Liang tarzı gibi. Olamaz. Beni öldürmeye çalışanlar da Çeya'dan Yelyang'a kadar sıralanmış. Görünüşe göre bu işin arkasındaki kişi seni çok iyi tanıyor olmalı. Yoksa benim adımı kullanarak seni konaktan çıkarmanın yolunu bulamazdı. Kesinlikle. Ama ne olursa olsun öğretmen Su, bugün için teşekkür ederim. Yoksa gerçekten canımdan olurdum. Böyle bir şeyin olmasına asla izin vermem. Arayın. Shenxian. Shenxian, gerçekten harikasın. Bir erkek yüzünden kandırılıp konaktan çıktın. Kendini bu hale soktun. General Win, kelimelerinize dikkat edin. Avian kötü niyetli kişiler tarafından kandırıldı. Zorlukla kurtulabildi, General. Arkasındakileri araştırmak yerine. Burada Avian'ı suçluyorsunuz. Böyle bir mantık olabilir mi? Avian. Ne kadar samimi çağırıyorsun. Shenxian benim eşim. Burada ahkam kesmeye ne hakkın var? Evet. Onun kocası olduğunu hala biliyorsun. Bir koca olarak. Eşin tehlike altındayken kurtarmaya gelmedin. Eğer ben zamanında yetişmeseydim. Avian. Çoktan başına bir şey gelmiş olurdu. Bir koca böyle mi olur? Suzhe. Bana aferin sen değil. Durun. Artık kavga etmeyin. Winru Liang. Sana tek bir soru soracağım. Bu gece gerçekten burada ölürsem, benim için bir parça olsun pişmanlık duyar mısın? Gözyaşı döker misin? Seni kurtardım. Sadece imparatorun senin ölmeni istememesindendi. Yoksa cidden babamı öldüren bir düşmanın hayatını umursadığımı mı sanıyorsun? Güzel, ben de öyle düşünmüştüm. Bu hayatta asla senden en ufak bir merhamet beklemeyeceğim. Düşman olduğumuza göre. Öyle devam edelim o zaman. Öğretmen Su. Gidelim. General, prenses nerede? Onu geri getirmedin mi? O, Suze ile gitti. Mei Wu. Shen Win akşam olur olmaz kaçırıldı. Neden bu kadar geç saatte bana haber verdin? Ben, o haydutların Su ailesinin adamları gibi davrandığını nereden bilebilirdim? Prensesin Su konağına gittiğini sanmıştım. Ama prenses böyle bir tehlikeyle karşılaştı. Bu benim hatam. Amin. Sen burada biraz bekle. Senin için bir doktor çağıracağım. Gerek yok, kendi yaramı ben biliyorum. Önemli bir şey değil. Peki. Öyleyse. Önce ilacını süreyim. Çok acıyor mu? Yok, sadece biraz. Tamam, o zaman yavaşça yapacağım. Bugün için özür dilerim öğretmen Su, seni. Winru Liang'a kalkan yaptım. Sorun değil. Eğer benim böyle bir araç olmama ihtiyacın varsa, memnuniyetle kabul ederim. Bu arada bugün o şuriken uçtuğu zaman gerçekten çok korktum, sanmıştım ki kendini feda edip bana kılıcı engelleyeceksin. Bundan sonra böyle şeyler yapmana izin vermeyeceğim. Peki, o zaman bu süre boyunca benim konakta iyileş. O zaman size zahmet verdim Bay Su. Biraz daha ilaç sür bana. İmparatorun sözlü emri, Büyük General.
ve Prenses Wingvian'ı saraya çağırıyor. Nasıl? General, zorluk mu yaşıyorsunuz? Emrinizi alıyorum. Yani bana geldin. Çünkü imparator kardeşim beni görmek istiyor, öyle mi? İmparatorun iradesine karşı gelinemez. Sana tavsiyem, hemen benimle saraya gel. Peki. İmparator kardeşime bu yüzü vereceğim. Ama unutma. Beni geri dönmem için yalvaran sendin. İlk boyun eğen ben değildim. Öğretmen Su, bu birkaç gün bana gösterdiğin ilgi için teşekkür ederim. Uygun bir gün gelip seni tekrar ziyaret edeceğim. Ne bekliyorsun? Hadi gidelim. Bugün sarayda imparatorla görüşeceğiz. Evdeki gibi olmayacak. İmparator, seninle benim karşı karşıya gelmemizi görmek istemez. Yani sen, seninle aşkımızı sergilememi istiyorsun, öyle mi? Olmaz, olmaz. Sadece düşünmekle bile bulanıyor. Çocuğun için bile olsa. İmparatorun şüphesini çekmek istemezsin. Küçük bir mesele yüzünden, değil mi? General Win, yeterince baktın mı? Gidiyoruz. Majesteleri, Wingxian'ın hamileliği ağırdır. Selam verip kalkmasın. Teşekkür ederim, imparator kardeşim. Wingxian, yüzündeki bu yara iyileşti mi? İmparator kardeşimin ilgisi için teşekkürler, generalin bakımı sayesinde. Wingyan tamamen iyileşebildi. Duydum ki, sen ve general bir süre önce karşı karşıya gelmiş. Kılıç kalkan oynamışsınız. İmparator kardeşimin öğrendiğini hiç tahmin etmezdim. Önemli bir şey değil, karı koca arasında bir geceden fazla süren düşmanlık mı olur? Sadece bir süre önce generalin karıyı alması. İçimde biraz burukluk yarattı, hepsi bu. Ama artık konuştuk, Ruliang da bana kötü davranmadı. Doğal olarak tekrar barıştık. Bundan sonra biz 3 kişilik aile. Kesinlikle birlikte iyi vakit geçireceğiz. Tamam. Siz ikinizi uyum içinde görünce, ben de içim rahat etti. Şimdi, yemek vaktine biraz var, Ruliang. Sen Wingxian'ı alıp bahçede biraz gezdirebilirsin. emredersiniz. Tamam, artık kimse yok, oyun oynamaya gerek yok. Bana bu kadar uyum sağlayacağını tahmin etmezdim. Dur, sana uyum sağlamıyorum. Sen de az önce söyledin. İmparator kardeşimin görmek istediği şey buydu, yani kendim için yaptım. Bu ağaç hala yaşıyor. En sevdiğin şeyin bu ağaçtaki kayısılar olduğunu hatırlıyorum. Senin için toplayayım. Buna gerek yok. Gerçekten kayısı sevdiğimi mi sanıyorsun? Sevsem bile bu kayısı ağacı diğerlerinden farklı mı? Ne farkı var ki? Hala anlamıyor musun? Artık düşmanız. Ağaç da kayısı da önemli değil. Hiçbiri önemli değil artık. Shen Yin. Babamı neden öldürdün? Söylesem inanır mısın? Win Ruliang denedim. Sana açıklamaya çalıştım. Ama kaç kez açıkladım, sonuç ne oldu?
General Win, bugün prenses sizinle saraya gelmedi mi? Neden sizinle birlikte gelmedi? Bakan Su, her gün başkasının eşini mi izliyorsunuz? Bir öğretmen olarak, liderlere böyle mi örnek oluyorsunuz? Ama Lin artık sizin eşiniz olmak istemeyebilir. Sizi sevdi ama aptal değil. Ona yaptıklarınızdan sonra size olan sevgisi çoktan yok oldu. Bana sevgi mi nefret mi beslediği önemli değil. O benim general konağımın insanı. Bakan Su, hala şansınız olduğunu mu sanıyorsunuz? Öğretmen Su, siz de buradasınız. İmparator bana bugün saraya geleceğinizi söyledi. Ve size ders verdiğimi bildiği için. Beni de davet etti. İmparator beni iyi tanıyor. Siz buradayken. Kendimi daha rahat hissediyorum. Saray imparatorun gözleriyle dolu. Burada Suzehe ile bu kadar yakın. Olmak istediğinize emin misiniz? Sadece birkaç nezaket sözü söyledim. General Win, bu kadar da mı? İzlemenizi istiyorum. İmparatorun önünde. Bana ders vermeye cesaret edip edemeyeceğinizi göreceğim. Öğretmen Su'nun ilgisi sayesinde bugünkü halime geldim. Şu anda içki içmek uygun değil, o yüzden çayla. Size bir kadeh kaldırıyorum. İmparator geliyor. Herkes ayağa kalksın. Bugün aile yemeği. Rahatsız hissetmeyin. Wink Wayne. Biliyorum, Bakan Su sizin eski öğretmeniniz. Bu yüzden onu da davet ettim. Duydum ki, sizi haydutların elinden o kurtarmış. Evet, o gün haydutlar beni kaçırmıştı. Neredeyse ölüyordum. Öğretmen Su'nun zamanında yardımı sayesinde kurtuldum. İşte böyle. Suze kurtarma görevinde başarılı oldu, ödüllendirilmeli. Ancak, benim anlamadığım bir şey var. Wingyan tehlike altındayken neden generalin konağı İlk müdahaleyi yapamadı? Ruliang askeri işlerle meşgul, doğal olarak. Her şey CEO devleti için öncelikli. Bir generalin eşi olarak. Ben de bunu tamamen anlıyorum. Bu sözler de doğru. Ama Ruliang, Lingshan'a biraz daha ilgi göstermelisin. Pekala, hep birlikte kadeh kaldıralım. Suikastçı var. Kralı koruyun. Onu bırak. Onu hayatı istiyorsan var. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? O zaman deneyelim. Önce ben mi öleceğim yoksa o mu? Gitmene izin veriyorum. Ona zarar verme. Ahyan, iyi misin? Emrimi iletiyorum. Şehirdeki tüm suikastçıları yakalayın. Evet. Lin Ruliang. Bu fırlatma bıçağı sana tanıdık gelmiyor mu? Dağda sana saldıranla tıpatıp aynı. Yoksa geçen seferki ve bu suikast aynı kişi mi? General, şehir koruma kanalında suikastçının cesedi bulundu. Bu suikastçı değil.
Bir yere gömün. Fırlatma bıçağının modelini öğrenmek istiyorsan, General Kn'e sor. Yıllarca savaş alanlarında dolaştı, tanıyabilir. Ondan yardım istemek istemiyorum. Neden her şeyi kendi kendimize yapamıyoruz ki? Bu arada demirci dükkanı sahibi az önce onayladı. O Yeliang modeli. Ama Yeliang şu an sakin bir köşede. Neden? Aniden sebepsiz yere krala suikast düzenlesin. Bu olay oldukça şüpheli, kısa sürede. Anlaşılması mümkün değil. Görünüşe göre. Sadece uzun vadeli plan yapabiliriz. Acaba Winruliang suikastçıyı yakaladı mı? Bütün gece tek bir haber yok. Dün gece seni kurtarmak için suikastçıyı serbest bıraktı. Kral bu yüzden çok öfkeli. Onun için endişeleniyor musun? Neden onun için endişeleneyim? Dünyadaki tüm erkekler ölse. Yine de onun için endişelenmem. Önce siz gidin. Bir gece geçti. General, suikastçının yerini bulabildiniz mi? Suikastçı kurnaz, bir ceset bırakıp kayboldu. Ama şehir kapılarını kapattırdım. Kaçamaz. General, dün gece suikastçıyı yakalayabilirdin. Ama Avian'ı kurtarmak için vazgeçtin. Kolay bir fırsat. Yardıma ihtiyacın varsa, söylemen yeter. Suikastçıyı yakalamak benim görevim. Bir katip yardımına ihtiyaç duysam, bütün ÇHU alay konusu olurum. Winruliang, nasıl konuşuyorsun? Öğretmen Su iyi niyetle söyledi. Alay etmene gerek yok. Evet. Her şeyde onu koruyorsun. Tabii incinmez. Ama Shenzhen, burasının başkent olduğunu unutma. İmparator öğrenirse, aşkımızın numara olduğunu. Bu vatana ihanettir. Emin misin? Öğretmen Su'nun karışmasını istiyorsun. Doğru, öğretmen Su'yu. Karıştırmamalıydım. Öğretmen Su, o zaman ben. Winruliang'le eve döneyim. Kendine iyi bak, öğretmen Su. Sen eve git, ben suikastçıyı arayacağım. Beni özellikle getirdin. Dışarısı güvenli değil. Birkaç gün dışarı çıkma, suikastçıyı düşünme. Winruliang. Kim savaş ülkeleri engelledi? Bir can borcum daha. İstemiyorum. Bizim aramızda. Zaten hesaplar karışık, bir eksik olmaz. Bunu yaparak beni affettireceğini sanma. Affını istemiyorum. Ama ne olursa olsun, senin ölümüne izin veremem. Winruliang. Birisi gelsin. Winruliang. General, hemen doktor çağırın. Ne duruyorsunuz? Yardım edin. Hanımefendi, generalin nasıl yaralandığını biliyor musunuz? Ne öğrendin? General bugün suikastçıyı şehir dışında kovalıyordu. Ama özellikle Shenzhen'i getirdi. Generalin konağının önünde, Shenzhen için. O şurikeni engelledi. General onun için şurikeni engelledi. General, ona karşı hep nefret mi besliyordun? Hanımefendi, dikkatli olmalısınız. Eskiden General Shenzhen'in gözdesi değildi.
kendi haline bırakıldı. Ama şimdi, generale ne büyü yaptıysa, general kendi canını hiçe sayarak onu kurtardı. Hanımefendi, hazırlıklı olmalısınız. Anladım. Hanımefendi, iyi dinlenin. Wang Shan çekiliyor. Lian Wu, benim. Ağabey, yaralanmışsın. Sana doktor bulmaya gideyim. Geri gel. Doktor bulmazsan ölürsün. Doktor ararsan ikimiz de ölürüz. Ağabey, bu ne demek? Suç bende. Köpek imparatora suikast düzenleyip başaramadım. Bir de Din Ruliang o çocuk tarafından yaralandım. Şimdi şehir kapıları kapalı. Muhafızlar her yerde arıyor. Çaresiz kaldım. Mecburen sana, Lian Yue'ye sığındım. Dün gece saraydaki suikastçı sendin. Lin Ruliang engel olmasaydı. Dün gece babamın intikamını almıştım. Ağabey kıpırdama, sana pansuman yapayım. Merak etme, biraz dinlenip gideceğim. Seni bulaştırmam. Sen benim öz ağabeyimsin. Nasıl bulaştırmak olur? Burada güvenle iyileş, ben bir yol bulayım. Dikkatleri başka yöne çekeyim. Dediklerin doğru mu? Majesteleri, yalan söyleyemem, suikast gecesi. Gerçekten Prenses Winga'nı gördüm. Suikastçıyla konuşurken. Bana kalırsa, ikisi birbirini tanıyor gibiydi. Bu ne cüret? Ben ona iyi davrandım, canını bağışladım. O da iyiliğe kötülükle karşılık veriyor. Muhafız, generalin konağına bizzat gidip onu alacağım. Dediğimi yap. İş bitince 2 katını veririm. Bu, Ne? Hala yeterli değil mi? ama o Shenxian. Sonuçta bir prenses, bunu yapmak istediğine emin misin? Ben korkmuyorum. Sen neden korkuyorsun? Yaşlı bir annen yok mu? İlaç parası bekleyen? Daha ne düşünüyorsun? Her suçun bir faili var. Prenses Lingian. Beni suçlama. Suçlanacak biri varsa, o da Madame Er'dir. Majestelerinin buraya teşriflerinden haberimiz yoktu. Karşılamakta geciktik. Lütfen bizi affedin. Muhafızlar, Prenses Lingian'ı tutuklayın. Shenxian ne suç işledi ki majesteleri? Bizzat buraya gelip hesap soruyor. Win Ruliang. Sana inanıyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bir tanık. Prenses Lingshan'ın o günkü suikastçıyı tanıdığını ve bahçede onunla konuştuğunu gördü. General Win, sence ona ihanet suçunu yüklemeli miyim? Bu bir yanlış anlaşılma olmalı. Shenxian asla ihanet etmez. Lütfen majesteleri, adil bir soruşturma yapsın. General Win, korumacılığın böyle mi? Wingxian'ın ihanet etmediğini söylüyorsan, kanıtın var mı? Var. Bu şuuriken, o gün generalin konağında. Shenxian'ı korumak için durdurduğum, majestelerine suikast düzenleyenle. Aynı. Eğer Shenxian, suikastçıyla işbirliği yapsaydı, neden onun saldırısına uğrasın? Bu bir iftira. Lütfen adaletli olun majesteleri. Bu ne demek? Açıklama getir. Konuş. Seni kim görevlendirdi? Merhamet majesteleri. Hepsi Madame Liu. Baskısıyla söylediklerim. Prenses Lingshan'a zarar vermek. İstememiştim. Yalan söylüyorsun.
Her gün generalin konağındaydım. Dışarı çıkmadım. Nasıl saraya gelip seni tehdit edeyim? Madame Er, büyük bir rüşvetle beni ve hasta annemi tehdit etti. Yalan söylüyorsam, yıldırım çarpsın majesteleri. Seni alçak. İş ortaya çıkınca başkasını suçluyorsun. Wingyan'la kız kardeş gibiyiz. Ona neden zarar vereyim? Yeter. Ben buradayken böyle birbirinizi suçluyorsunuz. Beni hiçe mi sayıyorsunuz? Ruliang, Bugünkü olay. senin ailevi meselelerinden sayılır. Ancak beni bile kandırmaya çalıştılar. Artık karışmam gerekiyor. Muhafızlar, buraya. Bu küçük hadımı ve Madame Liu'yu götürüp döverek öldürün. Anlaşıldı. Ölmek istemiyorum. General, lütfen bana yardım edin, general. Majesteleri. Meiku küçüklüğünden beri kimsesiz, terbiye edilmemiş. İlk defa suç işlediğini göz önünde bulundurarak. Lütfen onu bağışlayın. İnsanlar General Qin'in cariyeleri severken karısını hor gördüğünü söylüyordu. Görünüşe göre söylentiler doğruymuş. Bu Madame Liu. Wingxian'a iftira atıp kendini tehlikeye attı. Sen Wingyan için adalet aramak yerine onun adına konuşuyorsun. Wingyan, söyle. Ben bunu nasıl cezalandırmalıyım? Madem General Madame Liu'nun ölmesini bu kadar istemiyor. O halde onun isteğine uyalım. Pekala. Bugün Wingxian'a bir yüz veriyorum. Ölüm cezası affedilebilir ama canlı ceza kaçınılmaz. Bu 50 kamçı darbesinden kaçış yok. General Win. Onun yerine cezayı çekeceksin. Kabul ediyorum. Gidelim. Generala vurmayın. Prenses, generalı gerçekten görmeye gitmeyecek misiniz? Ona Liu Mei bakıyor. Ben neden oraya gidip kalabalık yapayım? Ama general bu sefer gerçekten size yardım etti. Yoksa imparator sizi suçlamak için tutuklardı. Evet, bana yardım etti. Ama aynı zamanda Bayan Liu'nun yerine cezayı da çekti. O Liu Mei'ye böyle bir şey yaptı. Yine de onu hoş gördü. Peki ya ben? Bu hayatta böyle bir muameleyi asla göremeyeceğim. Prenses, üzgün müsünüz? Neden üzüleyim ki? Üzülmeye ne hakkım var? Ben ve Win Ruliang zaten çoktan imkansız. Yuyan, eğer önemli bir şey yoksa sen çıkabilirsin. Yalnız kalmak istiyorum. Ne için üzülüyorsun ki? Bu adama hiç değmez. Henüz değil. Dün gece sarılan yaralar bu sabah tekrar açıldı. General şu anda yüksek ateşle baygın, yaraları iltihaplandı. Daha fazla zaman kaybedemeyiz. Hadi, sen hemen saray doktorunu çağır. Çabuk. Prenses, nihayet generalı görmeye geldiniz. Yarası nasıl? Pek iyi değil. Sayısız ilaç değiştirdik ama hala iyileşmiyor. General, geçen sefer omzuna şarapnel isabet etmişti. Şimdi yara üstüne yara. Birkaç gündür ateşi var. Her gün kafası karışık. Sadece prensesin adını söylüyor. Benim adımı mı? Evet, köleniz hala generalin ilacını hazırlamalı. Prenses, acaba? Köleniz adına generala bir süre bakabilir misiniz? Tamam, sen git. Sen çok güçlü değil miydin? Nasıl oldu da böyle yatıyorsun? Shenxian.
Neden? Babamı öldürmek istedin. Neden? Daha önce de söyledim, babamı öldürmek için kimseyi göndermedim. Hiç inandın mı? Acıtıyor. Sadece ölüp ölmediğini görmeye geldim. Senin için endişelendiğimi sanma. Biliyorum. Benden nefret ediyorsun. Keşke daha önce ölseydim. Hayal kırıklığına uğrattım. O gün neden beni kurtardın? Eğer ölseydim, intikamını almış olurdun. Neden planı olduğu gibi yürütmedin? İmparatorun beni öldürmesine izin verseydin. Sen yapmadın. O zaman suçlanmamalısın. Peki babanı da ben öldürmedim. Neden inanmıyorsun? Hem şahit hem de kanıt var. Sana nasıl inanayım? Kanıt, kanıt. Sadece kanıta inanıyorsun, bana değil. Eğer gerçekten bana inansaydın, kendin araştırırdın. Her şeyi benim üstüme atmazdın. Sen hep böylesin. Hep haklı olduğunu düşünüyorsun. General uyandı. General, senin bakımın yeterli. Ben burada olmayacağım. Prenses, bu birkaç gün neredeydin? Sanmıştım ki. Yine Liu tarafından tuzağa düşürülmüşsündür. Ben senin kadar aptal değilim. Eczaneye kapatılıp yakalanmam. Bu arada, bu birkaç günlüğü görmedim. Normalde, general ile ilgili bir şey olsa, ilk bağıran çağıran o olurdu. Bu birkaç gün izi yok. O, Winruliang'a bakmaya gitmedi mi? Önceki günlerde vardı. Ama bu birkaç gün uşaklar bakıyor. Liu çok uzun süredir ortada yok. Bu biraz tuhaf. Yuyan, sen lotus bahçesine bir bak. Bakalım o Liu soyadlı yine ne kötülükler peşinde. Yes. Git. Bir şey öğrenebildin mi? Lotus bahçesi gerçekten tuhaf. Ne? Oradaki hizmetkarlara göre Liu Hanım son günlerde hastalanıp dışarı çıkmıyormuş. Kimseyi kabul etmiyormuş. Su çiçeği olduğunu söylüyorlarmış. Odasından bir leğen kanlı su çıkarıyorlarmış. Çok korkutucu. Su çiçeğinden bu kadar kan mı gelir? Ben de garipsedim. Ama oradakiler böyle söylüyor. Belki de gökyüzü adaletini gösteriyordur. Onun başından ayağına kadar su çiçeği çıkarmıştır. Ben ceza kavramına inanmıyorum. Kötülere karşı. Proaktif olmalıyız. Ağabey, yaran iyileşmeye başlamış. Biraz dinlenirsen iyileşirsin. Vianwu, bu süreçte çok zahmet çektin. Ağabey, ne demek? Bu benim görevim. O katil Dinruliang. İyileşince onun canını alacağım. Özür dilerim ağabey. Canını mı yaktım? Vianwu, sen yoksa. Gerçekten Dinruliang'a aşık mı oldun? Seni onun yanına yerleştirmemin amacı. Başkente bir göz kulak olmandı. Babamızın intikamı henüz alınmadı. Sen. Nasıl ona gerçekten bağlanırsın? Ağabey, düşmanımız imparator değil mi? Lütfen Ruliang'a dokunma. Onu affedersek, o seni affeder mi? Unutma, geçmişte neler yaptık. Bir gün her şeyi öğrenirse. Generalin konağında nasıl kalacaksın? Kim var orada? O kişi ne kadar duydu bilmiyorum. Ne yapmalıyız? Görünüşe göre generalin konağında da uzun süre kalamayacağım. Vianwu, merak etme, seni bulaştırmadan çözüm bulacağım. Prenses, hamileyken nasıl bu kadar hızlı koşabiliyorsun? Bu kadar ufak bir uyarana dayanamazsa, o zaman. Benim Şencan'ın çocuğu olmaya layık değil. Prenses, az önce bir şey duydun mu? Pek duymadım ama Liu Mei'nin odasında. Bir erkek olduğu kesin gibi. Erkek mi?
Bu Liu hanım gerçekten çok cesur. Peki prenses ne yapacak? Generale haber ver. Hayır, bugün ben olduğumu tahmin edecek. Eğer şimdi şikayet etmeye gidersem ters yüz eder beni suçlayacaktır. Bu iş Kor'a gelmez. Yani prensesin planı. Kendim ifşa etmek işe yaramadığına göre bırakalım kendi kendine ele versin. General, ılımadan iç gitsin. İryan, Prenses geldi. bugün senin bir işin yok, dışarı çık. Emredersiniz. Ne oldu? Öldürmek istesem bile. Senin kasesine kendi elimle zehir koyacak değilim ya. Ben bunu demek istemedim. İstersen iç, istemezsen içme. Ben prensesim, seninle uğraşacak halim yok. Sadece bir daha gelmeyeceğini düşünmüştüm. Evet. Ben de bir daha gelmeyeceğimi düşünmüştüm. Sana söyleyecek bir işim var da ondan geldim. Ne oldu? Tabii ki senin sevdiğin Meiku'dan bahsediyoruz. Duyduğuma göre Bayan Liu hasta oldu. Durumu hiç iyi değil. Neyse ne, ben hala generalin evinin ev sahibiyim. Bu yüzden seni bulmaya geldim. Birlikte onu ziyaret edelim. Sen hep Meiku ile anlaşamazdın ya. Nasıl oldu da birden onu merak etmeye başladın? Biliyorum kalbinde ben çok kötü bir kadınım. Ara sıra bir kez iyilik yapmama izin yok mu? Çabuk ilacını iç, içtikten sonra Frong avlusuna gidelim. Gerçekten işe yaramazsın. Sen misin? Onun ölmesini istemiyorsan, beni bırak çıkayım. Aynı taktiği. 2 kez boyun eğmemi bekliyor musun? Yani. Onun yaşaması ölmesi umurunda değil mi? Yanına gelme. Uzak dur benden. Meiku. Prenses, sonunda döndün. Duyduğuma göre Frong avlusuna suikastçı girmiş. Bayan Liu'yu rehin almışlar. Prenses, bir şeyin yok değil mi? Yaralanan kişi Liu Mevo oldu. Ama bu olaydan sonra. Ağzımı tıkadı işte. Ne demek bu? Bu acı planı gerçekten çok zekice hazırlanmış. Daha önce yaptığı tüm kötülükleri gözden düşürdü. Sonunda bir yak. Yine onun yanına döndü. Ben ise emek boşa gitti. Ama duyduğuma göre Liu kadın da zehirlenmiş. Eğer gerçekten suikastçılarla işbirliği yaptıysa, kendine karşı da çok acımasız olmuş. Kurt avlamak için yavru feda edilir, o Liu Meiko. Neler yapamaz ki? Sadece bu kötülüğe yardım mı yoksa zorla mı yaptırıldı? Bilmiyoruz. Ama bu savaşı ne olursa olsun o kazandı. Prenses, kazanmasına izin ver, bir kez olsun kazansın. Bu yine de onun bizim prensesimizin yenilgiye uğrattığı gerçeğini değiştirmez. Prenses, onunla kavga etme, sağlığını bozma. Değmez. Şu an en önemlisi, prensesin sağlığına dikkat etmesi. Doğum zamanı yaklaşıyor, prenses. Önce çocuğunu sağlıkla doğurmalısın. Suikastçılar çok kötü. Kılıcına zehir sürmüşler. General, korkuyorum. Korkma. Meiku. Mutlaka sana panzehir bulacağım. General, şimdi mi gidiyorsunuz? Panzehirin bulunması zor olabilir. Erken hazırlık yapmalıyım. Sadece bir gece. General, bana bir gece bile ayıramaz mısınız? Shenxi'nin bu sabah da korktu. Doğum yapacak. Gidip bir bakmalıyım.
Neyse, sen iyi dinlen. Daha sonra yine gelip seni ziyaret ederim. Şenşiyin, Şenşiyin. Onu böyle de unutamıyorsun. Babanın katili olsa bile yine onunla ilgileneceksin. Şenşiyin, kesinlikle senin doğurmana izin vermeyeceğim. Generalin çocuğunu. General, bir doktor sizi görmek istiyor. Önemli bir şey söyleyecekmiş. Buyursun gelsin. Emredersiniz. Generali görüyorum. Beyefendi, benim aradığım panzehre mi sahipsiniz? Buraya gelmemin başka bir nedeni var. Prensesle ilgili. Prensesin sağlığında bir sorun mu var? General, belki benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Prenses konaktan uzaktayken ilk ben tedavi ettim. Demek prensesi kurtaran sizsiniz. Lütfen bu teşekkürü kabul edin. Bu beni mahveder, kabul edemem. Siz Şencan'ı kurtardınız. O halde siz generalin konağının hamisi sayılırsınız. Bu teşekkürü hak ediyorsunuz. Generalin prensese olan bu derin bağlılığı karşısında ben acaba söylemeli miyim, söylememeli miyim bilemiyorum. Efendim. Buyurun, çekinmeden söyleyin. Ya size prenses kurtarıldığında henüz hamile değildi dersem? Ne demek istiyorsunuz? Prensesin açıkça hamile olduğunu biliyorum. Söylediğim her kelime doğru. O zamanlar beni Bay Su, prensesi muayene etmem için konağına çağırmıştı. Prensesin gerçekten zayıf ve hastalıklı olduğu doğruydu. Ama kesinlikle henüz hamile değildi. İmkansız. Eğer o zaman hamile değilse. Peki şimdi? Sadece prenses kurtarıldığında hamile olmadığını söylüyorum. Şu anki hamileliğinin sahte olduğunu söylemiyorum. Ama bu sırrı hep içimde saklamak istedim. Yalnız, generalden bunu saklamak vicdanımı rahatsız ediyor. Generalin karanlıkta kalmasına izin veremem, bu yüzden size bildirmeye geldim. Aslında, prenses konağın dışına düştükten sonra hamile kaldı. O dönemde Bay Su ile sürekli birlikteydiler, oldukça yakındılar. Kesin konuşmaktan çekinsem de, prensesin karnındaki çocuk kesinlikle generalin değil. İmkansız. Saray hekimleri de onu muayene etti. Kesinlikle 2 aylık hamile olduğu teşhis edildi. Prenses saraydan geliyor. Birkaç saray hekimini satın alması zor değil. Sadece bebeğini 1 ay daha büyük göstermekten ibaret. Doğum zamanı geldiğinde de arada çok fark olmayacak. William, ne işin var burada? Bana ne diye geldin? Bana söyleyecek bir şeyin yok mu? Yok. Seninle konuşacak neyim olabilir ki? Öyle mi? Hiçbir şey söylemeden konaktan kayboldun. Yine hiçbir şey söylemeden aniden geri döndün. Ben bile bilmiyorum. Söylediklerinin ne kadarı doğru, ne kadarı yalan. Shenxian. Beni bir aptal gibi avucunun içinde oynatıyorsun. Çok tatmin oluyor musun? William, sabah sabah ne çıldırmışsın sen? Ne dediğini hiç anlamıyorum. Ne yapıyorsun William? Bırak. Bana dürüstçe söyle. Karnındaki çocuk gerçekten benim mi? Ne diyorsun sen William? Benden şüphe mi ediyorsun? Başka biriyle ilişkin olduğunu mu düşünüyorsun? Eğer bu çocuğu istemiyorsan açıkça söyle. Tek başıma bile büyütürüm, yeteneğim var. Beni aşağılamak için böyle yalanlar uydurma. Aşağılamak. Sen de biliyorsun ya, bu utanç verici bir şey. Suze ile birlikte olacak cesaretin var. Ama kabul edecek cesaretin yok. Sen delirdin mi? Ne saçmalıyorsun? Sen Suze ile gizli ilişki yaşadın. Sonunda da beni aptal yerine koyup baba yapıyorsun. Neden? Neden bana bunu yapıyorsun? Eskiden öyleydi. Şimdi de öyle. Benim duygularımı hiç önemsemedin. Hiç. William bırak, beni bırak. Peki. Seni bırakıyorum. Gittikten sonra bir daha asla geri dönme. Ne yapıyorsun? William. Gideceksen en uzağa git. Ben bu hayatımda. Seni bir daha görmek istemiyorum. Çocuğunu da görmek istemiyorum.
Prenses. Ne oldu prensesim? Prenses. Prenses kanıyorsun. Kimse var mı? İmdat. Kimse yok mu? Yuyan. Kapıyı aç. Yuyan. Prenses. Ondan yalvarma artık. Hadi gidelim. Bir daha asla geri dönmeyeceğiz. Ama senin sağlığın. Beni kaldır, hala dayanabilirim. Prenses. İyileş prenses, daha fazla it. Hadi prenses, sıkı it. Doğdu, doğdu. Bir erkek prens dünyaya geldi. Bu çok teşekkür ederim. Beni kurtardığınız için Lord Su, lütfen Wang Yan'ın selamını kabul edin. Çabuk kalkın. Akya'nın işi için benim için yapmam gereken bir görevdi bu. Yuyan. Bugün gerçekten ne oldu? General, prenses bir oğlan doğurdu. Anne ve bebek sağlıklı. Prenses ve küçük prens şu anda su malikanesinde. Anladım. Çekil. Emredersiniz. Win Ruliang, ah Win Ruliang. Onlar 3 kişilik bir aile. Senin ne işin var ortada? General, Madame Erin zehrini çözmenin bir yolunu bulduk. Korkma, ben sadece bir şey almaya geldim. Malikanedeki yeni doğum yaptı. Plasenta hala sende, değil mi? Plasentayı ne yapacaksın? Aslında istemezdim ama karımın zehrini çözmek için lazım olunca ilaç olarak kullanılacak. Ver, seni zorlamayayım. Amin. Uyandın. Dikkat et. Vücudum neden bu kadar ağrıyor? Yeni doğum yaptın. Tabii ki ağrır. Demek doğurdum. Vücudumun neden hafiflediğini anladım. Bebek süt tanesinde emziriliyor. Birazdan. Getirip sana göstereceğiz. Heme. Prenses uyandı. Prenses, beni gerçekten çok korkuttun. Eğer Bay Su geçmeseydi, Yuyan ne yapacağını bilemezdi. Tamam Yuyan, ağlama. Ben iyiyim, sorun yok, değil mi? Bir şey daha var ama söyleyip söylemeyeceğimi bilemiyorum. Söyle. Az önce Ebe bana söyledi. Viangshan, senin yeni düşen plasentanı zorla aldı. Liu Meiku'ya ilaç yapmak için kullanacakmış. Dünyada öyle bir zehir mi var ki sadece prensesin plasentasıyla çözülebilsin? Açıkça bizi küçümsüyorlar. Görünüşe göre ben ve bebek onun gözünde sadece bu kadar değerliymişiz. Avin, o Win Ruliang sana böyle davranırken, ne olursa olsun, seni geri döndürmeyeceğim. Geri dönmeyeceğim. Onunla boşanmak istiyorum. Shen Yin, yüzünle nasıl geri dönebiliyorsun? Neden yüzüm olmasın? Sadece geri dönmekle kalmayacağım. Su Zehri'yi de yanımda getireceğim. Ne yapabileceğine bir bak. Senin kadar aşağılık bir kadın görmedim doğrusu. Zina yapıp malikaneden kovuldun. Şimdi de utanmadan aşığını getirip yüzüme karşı meydan okuyorsun. Evet, ne dersen o, kendine istediğin kadar. Boynuz tak, ben karışmam. Bu çocuğun benimle sus eden. Olduğunu söylüyorsan öyle olsun. Zaten sen benim çocuğumun babası olmaya layık değilsin. Sen, Kızma, önce kendini sakinleştir.
Yoksa senin bu halini, aşkına karşılık bulamayıp nefrete dönüştürmen olarak görürüm. Bugün buraya gelmenin asıl amacı ne? Bu kadar direkt sorduğuna göre ben de açık konuşayım. Wingliang, iyi dinle. Ben, Prenses Wingliang, bugün resmen seni boşuyorum. Bundan sonra aramızdaki bağlar koptu, bir daha görüşmeyeceğiz. Unutma, seni ben boşadım. İleride ben Sushe ile birlikte mutlu mesut bir ömür geçireceğiz. Gidelim. Avian, Özür dilerim öğretmen Su, seni yine işin içine çektim. Zaten bu olayda seni zor durumda bıraktım. Az önce de öyle şeyler söyledim ki. Bundan sonra senin için durumu temize çıkarmak çok zor olacak. sorun değil. Belki de ben bunu içtenlikle kabul etmişimdir. Öğretmen Su, sen bana hep şımarıklık yapıyorsun. Ama ben hep sana karşı yanlış şeyler yapıyorum. Ah, az önce ne oldu bilmiyorum. O Wingliang'ı görünce kafamı kaybetmiş gibi. Saçma sapan konuştum. Tek düşüncem onu sinirlendirmekti. Ama hiç düşünmedim ki bundan sonra sen öğretmen Su. Nasıl bir duruma düşeceksin? Özür dilerim, Avian. Demek istediğin, az önce söylediklerinin hepsi sadece Lin Ruliang'ı kızdırmak içindi, öyle mi? Yoksa, söylemek istediğin hiç mi? Gerçek sözün yok? Öğretmen Su, sen benim saygıdeğer öğretmenimsin. Nasıl olur da öğretmenlik kurallarına saygı duymam. Üstelik bugün Shenxiang senin himayen sayesinde iyi. Artık seni daha fazla rahatsız etmeye cesaret edemem. Anlıyorum. Şu anda sende çocukta. Kalacak bir yeriniz yok. Yakın zamanda benim konutumda kalabilirsin. Öyle görünüyor ki başka çaremiz yok. Ama merak etme öğretmen Su, yeni bir yer. Bulur bulmaz çocukla birlikte taşınırız. Teşekkür ederim, öğretmen Su. Rica ederim. Bunları hizmetkarlar yapsın. Sen bir prensessin. Neden kendini bu kadar zorluyorsun ki? Sadece küçük bir iğne deliği, bu kadar endişelenme. Ayrıca başkasının yaptığıyla kendi annesinin yaptığı bir olur mu? Hey, bugün Ay Festivali. Seni Fener Şenliği'ne götüreyim mi? Ay Festivali. Hı. Doğru ya, aklım neredeydi? Unutmuşum. Bugün Ay Festivali. Olur, zaten uzun zamandır dışarı çıkmamıştık. Çocuk henüz çok küçük, evde kalsın. Ben, Yuyan'a baktırırım. Tamam o zaman, hadi gidelim. Şurada maskeler var, oldukça güzeller. Bir bakalım mı? Ne tesadüf. Prenses ve Lord Su. Çocuğunuzu getirmediniz mi? Henüz çok küçük, üşümesinden korktuk. Bu yüzden evde bıraktık. Anlıyorum. Lord Su'ya ne kadar benzediğini görmek isterdim aslında. Sen gezmeye devam et. Ben eve dönüyorum. General. Nasıl olur da birisi kendi itibarını zedelemeyi kabul eder? Öğretmen Su, bundan sonra nasıl evleneceksin? Eğer evlenmezsem, sen bana evet diyene kadar beklerim. Öğretmen Su, ne diyorsun sen? Avian. Sana söylemek istediğim bir şey var. Artık senden bir şey saklamak istemiyorum. Avian. Senden hoşlanıyorum. Öğretmen Su, şaka yapıyorsun.
Şaka yapmıyorum. Çok uzun zaman önce. Senden hoşlanmaya başlamıştım. Ama o zamanlar ben öğretmendim, sen öğrenciydin. Bu yüzden bu hislerimi kalbimde sakladım. Ama öğretmen Su, biliyor musun? Çok kitap okumam. Bir gün sana daha fazlasını öğretebilmek içindi. Sıkı sıkı dövüş sanatları çalışmam da seni korumak içindi. Sadece ne yazık ki. Saray darbesi sırasında yanında olamadım, seni koruyamadım. Ve seni başka bir erkeğe verirken izlemek zorunda kaldım. Ne kadar pişman olduğumu biliyor musun? Sana hislerimi daha erken söylemediğim için pişmanım. Şimdi, sen ve Dinruliang ayrıldınız. Sana yalvarıyorum. Geri dönüp bana bir daha bakabilir misin? İyice bir bak bana. Olur mu? Öğretmen Su, önce elini bırak. Şimdi cevap vermene gerek yok. Ama iyi düşün. Ne sonuç olursa olsun. Kabul ederim. İmparatorluk fermanı geldi. Win Ruliang, fermanı dinle. Kuzey sınırında savaş patlak verdi. Yeliang ordusu, Ceheon sınır kalemize ani saldırı düzenledi. Ben, Win Ruliang'ı kuzeyi savunma büyük generali olarak atıyorum. Hemen kuzeye gidip düşmanı temizleyecek. Ferman burada bitiyor. Kabul ediyorum. General, zahmet ettiniz. Ama bir şey daha var. İmparator, bunu size bizzat söylememi emretti. Win Ruliang, ne yapıyorsun burada? Ha. Prenses. General, beni size getirmesini rica ettim. Peki siz, hanımefendi, neden geldiniz? Prensesin çocukla birlikte. Lord Su'nun konu olduğunu duydum. Bir bakayım dedim. Tam da imparator çocuğu sordu, görmek istiyor. Prenses, çocuğun bir süre sarayda kalmasına izin verir misin? İmparator. Çocuğu görmek mi istiyor? Evet. General Win sefere çıkacak ya. İmparator, prensesin tek başına çocukla uğraşmasının yorucu olacağından endişeleniyor. Yükünü hafifletmek istiyor. Prenses çocuğu özerse, sarayı ziyaret edebilir. Prenses izin veriyor musun, vermiyor musun? İmparatorun iyi niyetini nasıl reddedebilirim? Prenses merak etmeyin. İmparator çocuğa kesinlikle iyi bakacak. Korkma bebeğim, annen hep yanında. Çok üzülme. Sen sefere gidiyorsun, bu yüzden biz anne oğul ayrı düşüyoruz. İmparatorun yorulmamdan endişelenmesi bahane. Seni tehdit etmesi şahane, değil mi? O, hala resmen senin ve benim çocuğumuz. Savaş kapıda. İmparatorun benden şüphelenmemesi mümkün değil. Bugün gidiyorum. Yoksa sen? Savaş alanında ölmemi mi umuyorsun? Resmi olarak. Her askerin sağ salim dönmesini umarım. Kişisel olarak. Senin yaşamın ölümün. Çoktan umurumda değil. Ah.
Önemli değil. Bugün seninle saraya gidip çocuğu görelim. Ah, Git. kıyafet, oyuncak. Sevdiği yiyecekleri de getirdim. Hepsi burada. Avian, sen giderek daha çok bir anne gibi oluyorsun. Ben zaten onun annesiyim. Hayır, demek istediğim. Büyüdün sen. Sarayda, çocuğa Zengfei'nin baktığını duydum. Zengfei nazik ve uyumlu, çocuğu çok seviyor. İyi o zaman. Vingyan Prensesi. Vingyan Prensesi ve Sudaran. Nereye gidiyorsunuz? Zengfe'ye gidiyorum. Çocuğu görmek için. Prenses, bu pek uygun olmayabilir. Neden? Siz söylemediniz mi? İstediğim zaman saraya gelip çocuğu görebileceğimi. Evet, ancak Zengfei son günlerde rahatsız. Prensesi ağırlayamayabilir. Prenses, lütfen geri dönün. Efendi. O zaman başka bir gün geliriz çocuğu görmeye. Buyurun. İmparator açıkça çocuğu görmeme izin vermiyor. Başka çaresi yok, ama Avian. Ben sık sık saraya gelip prens ve prenseslere ders veriyorum. O zaman, bir fırsat bulup çocuğuna bakarım senin için. O zaman su öğretmene zahmet olacak. Avian, Nasıl gitti? Çocuğu görebildin mi? gördüm, otur da konuşalım. Önce sen söyle, nasılmış o? Tesadüfe bak, Zengfei'nin küçük prensi. Tam da benim öğrencim, ben de bahane edip. Derslerini tekrar ettirmek için Zengfei'nin odasına gittim. Sonra ne oldu? Tam o sırada. Zengfei, senin çocuğunu da alarak dolaşmaya çıkmıştı. Oh, peki sarayda alışabildi mi? İyi yiyor mu? İyi uyuyor mu? Merak etme, sarayda çocuğa hiçbir şey eksik olmaz. Üstelik Zengfei onu çok seviyor, elinden bırakmıyor. Zengfei bana şunu da söyledi. Bu çocuk çok uslu, hiç ağlamıyor, hiç yaramazlık yapmıyor. İyi o zaman. Gel, su öğretmen. Ayrıca duyduğuma göre, bu çocuk, sadece birkaç aylık olmasına rağmen, çok güçlüymüş. Her gece yorganı tekmeliyormuş. Duydum ki Zengfei, özellikle küçük bir kariye bulmuş, her gün ona yorgan örtüyormuş. Bu çocuk bana benziyor, küçüklüğünden beri yorganı tekmeyi sever. Oh! Teşekkür ederim, öğretmen Su. Ne için teşekkür ediyorsun? Sen mutlu olunca, ben de çok mutlu oluyorum. Bu arada ona henüz bir isim vermedik. Asıl isim için. Şu an aklıma bir şey gelmiyor ama lakap olarak. Şaotui, küçük kolları Şaotui gibi. Yorganı tekmelemeyi sevdiği için nasıl olur? Shaotui, Şaotui, Şaotui. oldukça sevimli aslında. Değil mi? Onu gördüğümde söyleyeceğim. Bunu annesinin verdiğini, bakalım beğenecek mi? Hadi. Bu Lin Ru Liang'ı kuzey sınırına gönderdim. Bana böyle mi kaytarıyor? Majesteleri, lütfen sakin olun, kaç gün oldu? Kuzey sınırındaki şehirler hala geri alınamadı. Lin Ru Liang'ın bu yıllarda rahatına düşkün hale geldiğini, savaşın nasıl yapılacağını unuttuğunu görüyorum. Majesteleri, şu anda tüm sarayda. Kuzeyi ancak General Qin'in düzeltebileceği en uygun kişi odur. Majesteleri,
Ona biraz daha zaman verin. Sonuçlarını görelim. Nasıl, Şautu'yu beğendi mi? Onun için seçtiğim ismi. Ne oldu, beğenmedi mi? Bugün saraya giremedim. Saraydaki hadım dedi ki, ben dışarıdan bir memurum. Bu yüzden haremi sık ziyaret etmem uygun değil. Prens ve prenseslere ders verme işi de başkasına verildi. Yıllardır sarayda ders veriyordun. Aniden izin verilmedi. Anladım. Bu kesinlikle imparatorun isteğidir. Bugün, dönüş yolunda, kuzey sınırı hakkında bir haber duydum. Duymak ister misin? Söyle. Kuzeyden gelen askeri rapora göre, Winru Liang kaybedilen toprakları geri alamamış. İmparator bunu duyunca çok öfkelendi. İşte bu. Aslında imparator hep biliyordu. Çocukları benim yerime senin ziyaret ettiğini. Şimdi Winru Liang, büyük bir zafer kazanamayınca öfkesini benden ve çocuktan çıkardı. Bizi bir araya getirmiyor. Ağlayın, çok endişelenme. İmparator şu anda, Winru Liang'dan hiç memnun olmasa bile, Shao Tui'ye bir şey yapmaz. Bundan endişelenmiyorum. Başka bir şeyden daha çok endişeliyim. Ye Liang eskiden hep kuzeyde yaşıyordu. Bizimle hiçbir alıp veremediği yoktu. Neden? Bir gecede aniden değişti kalelerimizi. Bir anda ele geçirdi. Bu olay da bana tuhaf geliyor. Mantıken Ye Liang'ın ordusu güçlü değil, daha da önemlisi. Dünyayı sarsacak bir dehanın ortaya çıktığı duyulmadı. Nasıl bir anda? Böyle yıkılmaz bir güce dönüştü. Öğretmen Su, kötü bir his var içimde. Bana suikast düzenlemek isteyenlerle. İmparatora suikast düzenlemek isteyenlerin bununla bir ilgisi olabilir mi? Yani demek istediğin. Ye Liang'ın bir gecede bu kadar güçlenmesi. Onlara bazı sırları sızdıran biri olabilir mi? Eğer durum gerçekten buysa, biz CEO devleti. Buna dayanamayabilir. Endişelerin yersiz değil, bu aynı zamanda. Winru Liang'ın kuzey sınırına gittikten sonra neden bir zafer kazanamadığını da açıklıyor. Evet, Winru Liang da tehlikede olabilir. Onu mu düşünüyorsun? Hayır, onu düşünmüyorum. Sadece. Bu olayların arkasında kimin olduğunu bilmek istiyorum. Savaş bir an önce biterse. Shao Tui'yi görebilirim. Şu anda ordumuz kuşatıldı, bir çıkış yolu bulmalıyız. General Chen, sen ordunla sol kanattan saldır. General Li, sen de sağ kanattan destek ver. Ben de bir süvari birliğiyle düşmanın ana güçlerini üzerime çekeceğim. Emredersiniz. General Win, silahını bırak, geri çekilecek yolun kalmadı. İyi bir generalsin, canını bağışlayabilirim. Ben Winru Liang. Asla hain olmam. Pekala, Winru Liang. Bugün neden bu kadar yenildiğini biliyor musun? Çıkış stratejin aslında mükemmeldi. Ama ne yazık ki biri bana önceden söyledi. Demek öyleymiş. Orduma önceden casus yerleştirdin. Gece Liang ordusu her yerde direnişle karşılaşmadan ilerliyor. Bir iki casus kesinlikle yeterli değildi. En önemlisi, Büyük Cheheo'nun kuzey sınır savunma haritasıydı. Gece Liang ordusuna güç kattı. Sen kimsin? Zaten öleceksin. Bilmenin bir sakıncası yok. Sensin. Yani Büyük Cheheo düşmanla işbirliği yapan biri var. Haritayı veren, şu an için sadece tahmin ediyorum. Ama bu mesele çok önemli. Lütfen İmparator, derhal kapsamlı bir soruşturma emri ver. Peki. Bu mesele, kapsamlı soruşturma için sana emanet. Ama unutma, dikkatleri çekme. Anladım. Efendim. Daha önce efendimin araştırmasını istediğim konu, bir sonuç verdi mi? Efendi Su, geçen sefer bana kuzey sınır savunma haritasını sormuştun. Özellikle arşiv belgelerini kontrol ettim.
Son 20 yılda. Elinden geçen. Herkes. Liste burada. Liu Bowen. Eski hanedanın Liu Başbakanı. Aynen öyle. Bu harita, daha önce hep Liu Başbakanının elindeydi. Liu ailesi, isyan suçlamasıyla cezalandırıldı. Harita kayboldu. Liu ailesinin erkeklerinin kuzey sınırına sürgüne gönderildiğini duydum. Doğru. Liu ailesinin tek oğlu Liu Linghe de onlardan biri. Ancak, kuzeyin sert soğuğuna dayanamadığı, çok geçmeden, sınırda öldüğü söyleniyor. Olay bu, Arlene. Gerçekten. Liu Wenhe'nin öldüğünü mü düşünüyorsun? Kesin konuşamam. Ama Liu Binghe söz konusuysa. Her şey mantıklı geliyor. Yani demek istiyorsun ki, bu olay Liu Wenhe ile ilgili? Kuzey sınırına sürgün. Sahte ölümle kurtul. İsim değiştirip Büyük Çe'ye sızdı. Önce beni öldürmek istedi, sonra imparatora suikast düzenledi. Üstelik Liu Meiku'yu odada bıraktı. Demek ki bu ikisi bir el çırpma oyunu oynuyormuş. Hepimizi kandırmışlar. Eğer isyan niyeti varsa ve kuzey sınır savunma haritası elindeyse, acaba o muydu? Ye Liang'la gizlice anlaşıp haritayı veren, Büyük Çeheun askerlerinin dağ gibi yıkılmasına neden olan? Hem gerekçesi hem de şüphesi var. Ama sadece bunlarla kanıtımız yok, değil mi? Bulduk. Madem Liu Qiane'yi şu an bulamıyoruz. O halde bulabileceğimiz kişilere gidelim. Generalin konağında harika bir kız kardeşim yok mu? Önce onunla eski günleri yad edeyim. Yuyan, bu kapıdan. Yuya'nın hafızası çok iyidir. Prenses, merak etme. Önceden araştırdım. Liu Meiku son zamanlarda dışarı çıkmıyor. Ama belirli aralıklarla mektuplar geliyor. Çok şüpheli. Öyle mi? Hanımefendi, size bir mektup var. Siz ikiniz hala generalin konağına dönmeye cesaret ediyorsunuz. Dur, yanlış söyledin. Dönmek değil, zorla girmek. Siz ne yapmak istiyorsunuz? İnsanları çağırırım. Bana ver. İstiyor musun? Vermeyeceğim. Harika iş. Bu bizim hanımefendimizin mektubu. Bana geri ver. Sadece bir mektup. Neden bu kadar gerginsin? Yoksa hanımefendiniz, general yokken. Başkasıyla yazışıyor mu? Kimmiş bakalım? Meğer prenses geri dönmüş. Shenxian, sana gerçekten hayranım. Herkesin gözü önünde general tarafından kovuldun. Hala yüzünle geri dönebiliyorsun. Neden utanayım? Onu ben boşamıştım. Ama benim atıp attığım şeyi. Senin hala hazine gibi sakladığını düşünmemiştim. Nasıl istersen öyle söyle. General tarafından kovulan artık bu konaktan sayılmaz. Gelin. Bu iki hırsızı dışarı atın. Durun. Hepiniz toplanmışsınız. Siz ikiniz gerçekten utanmazsınız. Zina yapan çift. Hala aklıma gelip çılgın yapmaya cesaret ediyorsun. Liu Mewu, ağzını topla. Ne oldu? Yaptığını kabul etmeye mi korkuyorsun? Çocuk doğdu bile. Hala masum rolümü oynuyorsun. İnsanların seni gülünç bulmasından korkmuyor musun?
Demek gerçekten sendin. Liu Meiwu, benden nefret ettiğini biliyorum. Ama çocuğa iftira atacak kadar alçalacağını düşünmemiştim. Benim ne alakam var? Burada iftira atma. Öyle mi? Doktor, karşındaki kişiye bir bak. Seni o gün satın alan kişi bu muydu? Konuşmadan önce iyi düşün. Generalin eşine iftira atmak suçunu ağırlaştırır. Ne oldu? Onun tehdidinden mi korkuyorsun? Peki benim tehdidimden korkmuyor musun? İyi dinle. Karşında gerçek bir kraliyet prensesi. Ve birinci dereceden bir devlet bakanı duruyor. Sıradan bir general eşi. Hayır. General cariyesi için ben Suseive. Başkentte ünlü iki önemli kişiyi gücendirmeye değer mi? Bir düşün, buna değer mi? Prenses haklı. Bugün birini gücendireceksin. Eğer hatanı kabul edip düzeltirsen, prenses ve ben suçunu affedeceğiz. Ama eğer inatla direnirsen, Liu ile birlikte hapse girmeyi bekle. Prenses, merhamet. Lord Su, merhamet. Yaşlı aklım karıştı. Liu hanımdan para aldım. Prensese iftira attım. Prenses kovulmadan önce. Hamileydi. Bu çocuk generalin. Yalan söylüyorsun. Anlaşmışsınız. Bana oyun oynuyorsunuz. Bunu asla yapmadım. Muhafızlar, onları dışarı atın. Ne? Hepiniz isyan mı ediyorsunuz? Onları dışarı atın dedim. Liu Meiwu, burada çıldırma. Onlar aptal değil. Bu konakta gerçekten istediğini yapabileceğini mi sanıyorsun? Şimdi açıklaman gereken bir konu var. General sefere çıktığından beri hep aynı kişiden mektup alıyorsun bu kişiyle. Günlerdir mektuplaşıyoruz zaten. O halde duvarın dışına çıkan kişinin sen olduğundan şüphelenebilir miyim? Sensin. Burada iftira atma. Hemen bağırma. Sadece mantıklı bir tahminde bulunuyorum. Sonuçta öğretmen Su ile sadece biraz daha yakınız. Ama sen bizi çocuk bile sahibi olmuşuz gibi yaydın. Madem bu kaynağı belirsiz kişiyle gizlice yazışıyorsun. Benim de şüphelenmemde bir sakınca yok, değil mi? Burada laf taşıma. Bu açıkça ağabeyimle yazıştığım mektup. Nasıl olur da kendi ağabeyimle duvarın dışına çıkabilirim? Ağabeyin mi? O, Başbakan Liu'nun oğlu Liu Vianhe. Beyler, herkes muhtemelen artık biliyordur. Liu Meiwu. Asıl adı Liu Vianhu. Başbakanlık suçlandıktan sonra general onu konağına aldı. Ağabeyi ise kuzey sınırına sürgüne gönderildi. Liu Vianhe. Ama o kuzey sınırında öldü. Yoksa hala hayatta mı? Sen tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun? Beyler, durumu artık biliyorsunuz. Benim bir kukuyla konuşacak özel birkaç sözüm daha var. Sizi daha fazla tutmayayım, dağılabilirsiniz. Liu Meiwu. Bir gün bana ihtiyaç duyacağını hiç düşünmemiştin, değil mi? Demek ki zina yakalamaya gelmen bir bahane. Asıl amacın beni konuşturmaktı. O halde direnmek bile istemeden doğrudan itiraf ediyorsun. Ağabeyin hala ölmedi. İtiraf etsem ne olur? Şu anda ağabeyimi bulamazsınız. Ağabey planını mutlaka gerçekleştirecek. Liu ailesinin büyük intikamı nihayet alınacak. İntikam mı? Ne intikamı? Başlangıçta Başbakan Liu, yeni imparatorun tahtı sağlam değilken, imparatoru kullanarak diğerlerini yönetmeye kalkıştı. Bu yüzden Liu ailesinin cezalandırılması hak edilmişti. Ne intikamı? Nasıl istersen öyle söyle. Ağabey her şeyi zaten ayarladı. Birkaç gün içinde o köpek imparatorun tahtı sallanacak. İmparatorluk ailesinin Liu ailesine borçlu olduğu her şeyi tek tek geri alacağım.
Yani onun öğrencilerini alıp vatana ihanet etmesine göz yumdun. Ye Liang'ın demir atlılarının Cheheu'yu çiğnemesine izin verdin. Chehehun zalimliği böyleyse, Liu ailesinin de merhamet göstermeyeceğini söyleyebilirim. Peki. Bunların hiçbirini umursamıyorsun. Peki ya Win Ruliang? Win Ruliang'ın hayatı da umurunda değil mi? Olamaz. Ağabeyim bana söz verdi. Ruliang'ın canına kıymayacağını. Meiku, ah Meiku. Bunlara inanacak kadar saf mısın? Ağabeyin sunduğu şey tüm kuzey sınırının savunma haritasıydı. Topografya, kaleler, asker konuşlanmaları hepsi açıkça görülüyor. Şimdi Win Ruliang imparatorun emriyle kuzeye gitti. Bunun sonu iyi mi olur? En kötü ihtimalle ordu yenilir. Ruliang başkomutan olarak hayatı neden tehlikede olsun? Ağabeyim ona iyi davranacağına söz verdi. Durmadan. Win Ruliang'a aşık olduğunu söylüyorsun. Ama onu hiç tanımıyorsun. Win Ruliang asla savaş alanından kaçmaz. Teslim olup düşmana boyun eğmez. Kazanma şansı olmasa bile sonuna kadar savaşır. Son damla kanına kadar. Ye Liang böyle birini affeder mi sence? Hayır. General bana sağ salim döneceğine söz verdi. Çok safsın Liu Meiku. Yaşayarak dönse bile ölümden kurtulabilir mi? Biliyor musun, ordu kuzeyde ilerleyemiyor. İmparator bunu duyunca çok kızdı. Eğer gerçekten yenilirlerse, Win Ruliang yaşayarak dönse bile, İmparatoru kızdırıp, komutanlık beceriksizliği suçuyla yargılanacak. Liu Meiku, sen Win Ruliang'ı ölüme sürüklüyorsun. Ben değil. Liu Meiku, şu an bana sadece Liu Qian'ın nerede olduğunu söyle. Belki Win Ruliang'ın hayatını kurtarabiliriz. Kabul ediyorum. Ama sen de bir şartımı kabul etmelisin. Ağabeyim yaşamalı. Tamam, kabul ediyorum. İmparator Hazretleri, ben ve Wingian Prensesi araştırdık. Kuzey sınır savunma haritası, Liu Baka'nın oğlu Liu Vianhe tarafından gizlice Ye Liang'a verildi. Bu kişi, daha önce saraya girip suikast düzenleyen suikastçıydı. Vay canına, bu Liu Lianhe. Başlangıçta Liu ailesinin canını bağışladım, minnettar olmak yerine. Düşmana katılıp vatana ihanet etmeye cüret etti. Ağabey, Liu Qian'ın kız kardeşi. Liu Vianhe'nin ifadesine göre, Liu Vianhe şu anda kuzey sınırda. Zarar zamanında durdurmak için onu en kısa sürede yakalamalıyız. Emir verin, bugünden itibaren her ne pahasına olursa olsun. Liu Qian'ı yakalayıp adalete teslim edin. Emredersiniz. Endişelenme ağlayın. Liu Qian'ın planı ortaya çıktı. Win Ruliang bu zorluğu atlatırsa. Artık bir şey olmayacak gibi görünüyor. Neden ondan bahsediyorsun ki? Ağzınla söylemesen de anlayabiliyorum. İçinde hala onun için bir yer var. Değil mi? Bana o şekilde davrandı, bu hayatta. Onu asla affetmeyeceğim. Rapor. Kuzeyi savunan büyük general. Win Ruliang savaş alanında öldü. Rapor. Kuzeyi savunan büyük general. Win Ruliang savaş alanında öldü. Wayne. Prenses. Generali geri getiremedim. Özür dilerim prenses. Demek istediğin. Win Ruliang. Öldü mü? Ordumuz Ye Liang ordusu tarafından kuşatıldı, general ordunun çıkış yapması için. Kendi gücünü tüketti. Ne yazık ki, orduda bir hain mesajı sızdırdı. Bu da general ve grubunun bir uçuruma sıkıştırılmasına neden oldu. General teslim olmayı reddetti ve sonunda uçuruma düştü. Olaydan sonra günlerce aradık, ancak generalin cesedini bile bulamadık. Sadece onun anısına bir anıt mezar getirebildik. Ölmüş, iyi oldu. Win Ruliang, sen çok güçlü değil miydin? Benimle ölümüne mücadele etmeyecek miydin?
Babanın intikamını almayacak mıydın? Eski hesaplarımız henüz kapanmadı. Nasıl gidebilirsin? Bana borçlusun. Bunu nasıl ödeyeceksin, Bin Ruliang? Bana borçlusun. General. Bu nasıl olabilir? General. Hep senin suçun. Neden sözünü tutmadın? Ben sana ağabeyimin haberini söyledim. Neden general öldü? Beni suçlamaya hakkın yok. Bütün bunları sen ve ağabeyin yaptınız. Bin Ruliang'ı sen öldürdün. Hayır. Ben nasıl generalin ölmesini isterim? Ben. Muhafızlar, Liu Mei'yi odasına kapatın. Cenaze töreninde bile açmayın. Hayır. Bırakın beni. Shen Xian. Bana generalin cenazesine katılmamı engelleyemezsin. Bunu yapamazsın. Ona tüm kalbini verdiğini söylememiş miydin? O zaman seni onu uğurlamaya layık olmayan biri yapacağım. Seni. Ömrün boyunca pişman edeceğim. Shen Xian, kazandığını mı sanıyorsun? Hayır, başından sonuna kadar. Bana, Lumiyu'ya yenildin. General ile neden bu hale geldiğinizi bilmek istemiyor musun? Biliyor musun, o zamanlar general ile birbirinizi seviyordunuz. Ama neden bir anda birbirinizden uzaklaştınız? Ben, defalarca senin adına generali çağırdım. Sonra her seferinde gelemediğini söyledim. Onun beklentilerini boşa çıkardığımda da ben ona senin onu hiçe saydığını söyledim. O da inandı. Kendini aşağılayıp, yaralayarak orduya katıldı. Ha ha ha. Shen Xian. Bir daha asla yüz yüze gelemeyeceğinizi öğrendiğimde ne kadar mutlu olduğumu biliyor musun? Liu Mei'u, sen. Ve General Qin'in ölümü de. Ağabeyimin babamın intikamını almak için yaptığı bir şey. O zaman babamın ifşasında General Qin'in de payı vardı. Ağabeyim, onu yolda öldürmek için adam tuttu. Sonra da doğal olarak suçu, sen eski prensesin eski adamlarına attı. General de doğal olarak seni babasının katili olarak gördü. Shen Xian. Bu gerçekleri asla öğrenemeyecek. Ha ha ha. General, hep senin onun babasının katili olduğunu sanacak. Ve hep senin doğurduğun çocuğun ondan olmadığını sanacak. Ölümüne kadar senin ona ihanet ettiğini düşünecek. Ha ha ha. Shen Xian. Sen hiçbir zaman bana karşı kazanamadın. Bu gerçekleri o asla öğrenemeyecek. Ha ha ha. General hep senin onun babasının katili olduğunu sanacak. Ve hep senin doğurduğun çocuğun ondan olmadığını sanacak. Ölüm döşeğinde bile senin ona ihanet ettiğini düşünüyordu. Ha ha. Shen Xian. Sen hiçbir zaman bana karşı kazanamadın. Sensin. Gerçekten sensin. Avian olmaz. Bırak beni. Avian, şu anki hislerini anlıyorum. Ama düşüncesizce hareket edemezsin. İmparator, Liu kardeşlerin sorgulanmasını bekliyor. Eğer onu şimdi öldürürsen, İmparatorun şüphesini çekersin. Beni tutmanızın nedeni, ağabeyimi ele vermemi ummanız mı? Size bu fırsatı vermeyeceğim. O öldü. Neden? Hala ben varım. Avian.
Bunlar çocukluğundan beri en sevdiğin yemekler. Derdin ne olursa olsun. Bir ısırık aldığında tüm dertlerin hemen yarıya indiğini söylerdin. Olmazsa birkaç ısırık daha alırdın. Böylece hiçbir zaman dertlerin olmazdı. Gençlik dert bilmez. Her şey bu kadar basit olsaydı. Keşke. Aslında Liu Mei'nin gerçeği söylemesi kötü bir şey olmayabilir. En azından böylece. Arkasındaki nedenin ne olduğunu tahmin etmek zorunda kalmayız. Avian, sen hatalı değilsin, o da hatalı değil. Hatalı olan sadece dedikodu yapan ve her yolu deneyen insanlar. Evet. Hiçbirimiz hatalı değiliz. Sadece birbirimize en çok zarar veren bizleriz. Ne kadar komik. Yıllarca birbirine dolaşan ve nefret eden insanlar. Sonunda hepsi yanlış anlamalarmış. Bin seni gerçekten kıskanıyorum. Tüm bu gerçekleri öğrendikten sonra hemen gittin. Peki ya ben? Her şeyi biliyorum. Burada kalıp acı çekmeliyim. Eğer bu yanlış anlamalar olmasaydı, Lin Ruliang'ı seçer miydin? Generalin cenaze işlerini prensesin yönetmesi gerekiyor. Lütfen prenses. Generalin eşi olarak cenazeyi yönetin. Onunla boşandım. Benim ne hakkım var ki? Onun adına işlerle uğraşayım. Prenses, o gün gerçekten boşanma belgesini bıraktınız. Ancak general, sefere çıkana kadar o belgeye tek bir imza bile atmadı. Üstelik boşanma olayını imparatora da bildirmedi. Yani bugüne kadar. Prenses Hazretleri, siz hala bizim generalimizin eşisiniz. Benimle boşanmak istemedi mi? Çocuğun ondan olmadığını itiraf etsem bile. Yine de boşanmak istemedi mi? Size açık söyleyeyim prenses. General her ne kadar günlük hayatta izledi. Sizinle sürekli çatışsa da en çok önemsediği kişi. Tam da sizsiniz prenses. Sadece babasının intikamı yüzünden. General bu duyguyu derinlerde, kalbinin en dibine gömmek zorunda kaldı. Şimdi gerçekler ortaya çıktı. Sanırım general, öteki dünyada da rahatlamıştır. İmparator geldi. İmparatorumuz binlerce, 10 binlerce yaşa. Vingian, başın sağ olsun. Ruliang vatan için canını verdi, ben. Ona son yolculuğunda eşlik etmeliyim. İmparator. General Viang, sen yaşıyorsun. Vin Ruliang, sen ölmedin mi? Hayal kırıklığına uğrattım seni. Tüm planını bana anlattın. Ben de nasıl harcayabilirdim? O emeklerini. Sensin. Başkente çok sayıda casus yerleştirdim, yakında. O köpek imparatorun canını alacağım. Yerin altında birkaç gün rahat bekle, efendin. Yakında yanına gelecek. Ağır yaralı olarak uçurumdan düştüm. Ölmeden kurtuldum. Tüm planlarını öğrendikten sonra. Planına uyup ölmüş gibi yaparak başkente döndüm. Muhafız kılığına girip imparatorun yanında nöbet tuttum. İmparatorla görüştükten sonra cenazemi yem olarak kullanıp yılanı ininden çıkarmaya karar verdik. Ve sen gerçekten tuzağa düştün. Vin Ruliang, babanızdan daha akıllısınız. Babamdan bahsetmeye cüret mi ediyorsun? Her şeyi biliyorsun. Liu Vianhe.
Sana tek bir şey soracağım. İntikam için babamı öldürdün. Peki neden tüm bunları Wingxia'nın üstüne attın? Sence de öyle değil mi? Wingyan en uygun kişi. En büyük nedeni olan kişi değil mi? Baban yeni imparatoru takip etti. Prensesin eski askerleri tarafından avlanıyor. Bu mantıklı. Ayrıca senin ve Shenjia'nın affedilmez bir düşmanlığınız var. O halde benim Qianquim bile mutlu olacak. Yani siz kardeşler başından beri beni ve Shenjia'nı planlıyordunuz. Bunu şimdi bile yeni öğrendim. Lianwu. Ağabeyin büyük işi tamamlayamadı. Ağabeyin sana karşı sorumlu. Ama bugün ağabeyin kesinlikle intikamını alacak. Avian. Bu sefer sonunda seni koruyabildim. Suzhe. Hekim, çabuk hekimi çağırın. Suzhe. General Win, bu kişi öldürülemez. Daçumuza gizlice sızan casusları onun ağzından almalıyız. Öğretmen Su. Uyandın mı? Hep benim yanımda bekledin ya. Sen benim için yaralandın. Nasıl olur da seni izlemezken durayım? Bilmiyor musun? Bir aydır komadasın. Özür dilerim. Seni endişelendirdim. Uyandın, iyi oldu. Avian. Bu bir ay boyunca. Onun yanına hiç gitmedin mi? Onu bulmama ne gerek var ki? Sanırım aranızdaki yanlış anlama çözüldü. Avian, çok mutluyum. Uyandıktan sonra hala benim yanımdasın. Benimle kalabilir misin? Öğretmen Su, ben. Gerçekten de. Ben hiçbir zaman kalbine giremedim. Git. Onu bulmaya git. Yarım yüzünden sana zorlama yapmamı istemiyorum. İyilik yaparak karşılık beklemem. Yanımda kalmanı da istemiyorum. Sadece vicdan azabından dolayı. Kalbinde hep o var. Başka sebeplerden dolayı bu fırsatı kaçırma. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Prenses, nereye gidiyorsun? Generalin konağına. Prenses, beni bekle. Win Ruliang, nereye gidiyorsun? Bu iş bitti. İstifamı imparatora sundum. Artık büyük general değilim. Bu konaktan ayrılma zamanı geldi. Yani planın. Geri dönmemek mi? Başkentte bu kadar çok şey oldu. Belki de sadece ben gidersem. İkimiz için de iyi olur. Shen Yin, geçmişteki her şeyin benim hatam olduğunu biliyorum. Telafi edemiyorum artık. Sadece umarım gelecekte mutlu olursun. Suze.
Sana iyi bakar herhalde. Görüşürüz. Bin Ruliang, dur. Yani planın. Beni ve çocuğu tekrar terk etmek mi? Xiao Tui senin çocuğun. Onu bu kadar küçükken babasız mı bırakacaksın? Hala benimle olmak ister misin? 10 yıl önce istiyordum zaten. Prenses. Siz devam edin. Ben Shao Tu'yu önce arabaya götüreyim. Hep senin yüzünden. Neden erken gitmeyi buldun?